Astro Kafe'ye hoş geldiniz. Yeni bir haftada daha sizlerle birlikteyim. Ben Derviş Barbaros. 1 Mayıs'ta Akrep Burcu'nda önemli bir dolunay deneyimliyoruz. Dolunayı detaylıca yorumlamak üzere karşınızdayım. Öncelikle her zaman olduğu gibi genel bir atmosferi kısaca detaylandırmaya çalışacağım. Ülkeler açısından kısa bir özet geçeceğim ve devamında burçlarınızla ilgili detaylı açıklamaları bulabileceksiniz. Dileyenler bölümler kısmından doğrudan burcunu da dinleyebilir. Herkese şimdiden teşekkürlerimle ve hoş geldiniz dileklerimle başlayalım. Akrep Burcu'nun 11. derecesinde Akruk sabit yıldızı ile kavuşumda gerçekleşecek olan bir dolunay karşımızda. Tabii ki Akrep Burcu temalarına öncelikle kısaca bir bakmak gerekirse, duygusal bir yoğunluk ve duygusal bir farkındalığa işaret eder. Bazı şeyleri daha derinden fark edebiliriz, daha zorlayıcı bir şekilde fark edebiliriz. 8. evi temsil ettiğinden dolayı aslında Akrep Burcu hayatımızdan neyin değişip dönüşmesi gerekliliğini daha net görebiliriz. Gizli sırlar ortaya çıkabilir. Ortak değerler, ortak konular daha fazla gündemimizde olabilir. Maddi krizler, kayıplar, belki yine manevi kayıp ve krizleri de gündeme getirebilecek bir dolunay olarak değerlendirilebilir en başında, ama Akrep Burcu demek değişmek, dönüşmek ve yeniden doğmak demektir. Bazı konuları hayatımızda yeniden başlatma sinyalini de verebilir açıkçası bu Akrep Dolunayı. Daha derin duygular hissedebiliriz bu süreçte. Sezgilerimizin bizi daha net yönlendirdiği, daha güçlü sezgilerle daha doğru girişimlerde bulunabileceğimiz veya konuları çok daha doğru anlayabileceğimiz gündemlerle karşılaşabiliriz. Artık bazı şeylerin az önce de belirttiğim gibi miadını doldurduğunu ve yeni bir başlangıca ihtiyacımızın olduğunu gözlemleyebiliriz. Bir anka kuşu etkisi olarak değerlendirilebilir. Akrep Boğa aksında bir dolunay deneyimleyeceğimizden dolayı ve zaten ayın ortasında da bir boğa yeni ayı, bir süper boğa yeni ayı deneyimleyeceğimizden dolayı da bu aks daha fazla ağırlık kazanacak gibi görünüyor Mayıs ayı içerisinde. O yüzden de ilişkilerde bizler yüzeysellikten uzaklaşıp samimiyet ve gerçekliğe odaklanmak durumundayız. Daha derin bağlar kurmak bizim için bu dönemde faydalı olacaktır. Finansal paylaşımlara odaklanabiliriz. Belki kaynaklarımızı paylaşmak hem ilişkilerimize güç kazandırabilir hem de güvenimizi tazeleyebilir. Bu konularda güzel etkiler ortaya çıkabilir. Sosyal ve kolektif anlamda Akrep Burcu dolunayları stresin yükseldiği, duygusal patlamaların ve krizlerin açığa çıktığı dönemler olarak dikkat çekiyor. Bir kriz yönetimine ciddi ihtiyaç duyulabilir bu dönemlerde. Mayıs ayı genel etkilerine baktığımız zaman da ülkeler alanında da ciddi gerilimler kendini gösterebilir. Dolunay civarında, özellikle Akrep Burcu Dolunayı civarında üreme organları ile ilgili rahatsızlıklara karşı hassasiyetimiz artabilir. Burada biraz dikkatli olmamız gerekecektir. Duygusal stresin fiziksel semptomlara dönüşmesi de söz konusu olabilir. O yüzden de stres seviyemizi de ne kadar az tutabilirsek bu süreçte bizim için o kadar faydalı olacaktır. Kişisel alanda duygusal farkındalık, duygusal yoğunluk temaları ön plana çıkacaktır. Yeniden doğuş teması yine kendini daha belirgin hissettirecektir bazı konu başlıkları çerçevesinde. İlişkiler, ortak kaynaklar bu alanda yine ön plana çıkabilecek konu başlıkları olarak değerlendirilebilir. Sosyal ve kolektif etkiler, belirttiğim gibi biraz daha krizsel konuları gündeme getirebilir. Şimdi Akruk sabit yıldızına bakacak olursak, Akruk sabit yıldızı aslında genel olarak iyicil etkilere sahip, ama tüm sabit yıldızlar gibi olumsuz yönleri de yok değil. Jüpiter'in etkisine sahip, aslında bir noktada da hedeflerimizi gerçekleştirmek, onları fiziki alanda görünür kılmak adına güzel bir enerji sağlıyor. Özellikle Brady'ye göre bu yıldız potansiyeli gerçeğe dönüştürmek, para kazanmak ve fiziksel dünyada başarı
elde etmekle bağlantılı, yani onları somutlaştırmaya dikkat çekiyor. Ruhsal alanda ise fedakarlığı kabul etmek aslında fayda sağlayabilir bu süreçte. Dayanıklılığımızı ortaya koymamız için bize fayda sağlayacaktır. Doğru yolu seçmemiz açısından yine bize güzel bir destekleyici enerji sağlar. Yine gizli olan şeyleri araştırmaya da yönlendirebilir. Tabii ki Akrep Burcu teması da yine bunu destekliyor. Dünya astrolojisi açısından baktığımızda ne gibi etkiler açığa çıkabilir? Özellikle Afrika kıtasına işaret eden bir sabit yıldız bu bölgede gelişmeler söz konusu olabilir. Sosyal alanda çalışanlarla, sendikalarla, toplumsal konularla bağlantılı konuları gündeme getirecektir. Özellikle Mayıs ayı içerisinde Mars ve Uranüs hattının dönem dönem Türkiye üzerinden geçecek olması bu etkileri biraz güçlendirebilir. Kıbrıs üzerinden özellikle Mars hattının geçmesi biraz odak noktasının Kıbrıs olacağını, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mevcut hükümete karşı protestoların tetiklenebileceğini söyleyebiliriz. Ama Akruk sabit yıldızı aslında burada kolektif anlamda hava ve deniz kazalarına karşı dikkat etmemiz gerekliliğine işaret ediyor. Kimyasal bulaşmalar söz konusu olabilir ki Çin'in haritasını incelediğimizde Mayıs ayı içerisinde de böyle bir etkinin gündeme gelme potansiyeli söz konusu. Halka yönelik saldırı girişimleri, kıtlık gibi kriz durumları söz konusu olabilir. Akruk sabit yıldızının bu dolunayla birlikte kavuşması sonucu. Dini ve siyasi liderlikle bağlantılı olarak da değerlendirilen bir sabit yıldız, özellikle toplumsal dönüşümlerde Vatikan'la bağlantılı konularda ciddi etkileri olan, bu alanda da değişim ve dönüşümü tetikleyen bir etkisi olduğuna inanılan bir sabit yıldız. Özellikle Brezilya ile büyük bir bağa sahip, keşif döneminde bu ülkeye Kutsal Haç toprakları adı verilmiş ve bundan dolayı da Brezilya ile bağlantılı olarak da görülmüş. Bu yıldızın etkisiyle mistik ve dini çıkarlar, törenler, adalet konuları yine ön planda olabilir. Günümüze baktığımız zamansa Papa ve Trump arasındaki çekişme yine belki de bu Mayıs ayındaki 1 Mayıs'taki Dolunay'la birlikte tetiklenebilir. Bir kriz burada açığa çıkabilir. Gündem maddeleriyle bağdaşıyor. Türkiye'ye bakacak olursak an merkezli haritada Akrep Burcu yükselişte ve Akrep Burcu Türkiye'nin 5. evi, 5. ev vurgusu biraz daha güçlü hissedilecek diyebiliriz Akrep Dolunayı ile birlikte. Bundan dolayı da son dönemlerde yaşadığımız talihsiz olayların tekrarına karşı uyanık, hazır ve dikkatli olmalıyız. Çünkü Dolunay'da 12. evde gerçekleşiyor ve bize artık gerçeklerle yüzleşin diyor. Aynı zamanda an haritasında da Merkür-Kiron kavuşumu da gençlerle ilgili yaralayıcı gündemlerle karşılaşma potansiyelimize işaret ediyor ve 5. evde bu etkiyi hissediyoruz. Satürn ve Venüs'ün uyumlu açısı güvenlik önlemleri açısından bazı girişimlerin ortaya koyulabileceğini ancak yeterli olamayabileceğini de düşündürüyor. Ayrıca 5 Mayıs'taki Mars-Jüpiter karesine de dikkat etmemiz gerekli. Mars Kiron'la kavuşumda olduğu zaman Jüpiter'in karesine maruz kalıyor. Venüs-Uranüs karesi söz konusu. Merkür-Güneş karşıtlığı da mevcut. Bir anda bu kadar enerjinin aktif olması talihsiz bazı durumları tetikleyebilir. Akrep burcundaki bir dolunay ve 5. evimize işaret eden bir dolunay özellikle para borsa, finans konularında önemli etkileri gündeme getirecektir. Halkın huzuruyla ilgili ve daha fazla huzursuzluğuyla ilgili gündemler ön planda olacaktır. Bu konuda protestolar da tetiklenebilir ama yine sanat camiası, para, borsa, finans, gençlerle ilgili konular gündemin ana maddeleri olacak diye belirtebiliriz. Tabii ki yine belediyeler konusu da daha fazla ön planda olacaktır. Meteorolojik olarak baktığımız zamansa deniz kazaları, aşırı yağışlar, seller dikkat edilmesi gereken konular arasında yine barajlarla ilgili sorunlara karşı da dikkat etmemiz gerekebilir.
Akrep dolunayları sabit bir enerji olduğundan dolayı da deprem riski daha yüksektir. Bu dönemlerde özellikle 16 Mayıs'taki Boğa yeni ayı da bir süper yeni ay olması nedeniyle deprem riskini daha da yükseltebilir. Buna karşı dikkatli olmamız faydalı olabilir. Altın fiyatları İniş çıkış şeklinde belki de biraz da yine baskılanmayla karşılaşabilir bu süreçte ama savaş enerjisi kendini devam ettirdiği müddetçe piyasalarda, fiyatlarda, altın, gümüş fiyatlarında dalgalanmalarında devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu bir yatırım tavsiyesi de değildir. Yine sanat ve sanatçılara yönelik operasyonların devam etme potansiyeli de söz konusu. İç politikadaysa transfer söz konusu. Transferler veya işte yine belediye başkanlarına yönelik operasyonların devam etme potansiyeli söz konusu. Çok önemli bir açı da gerçekleşiyor baktığımız zaman dış politikada olumlu bir etki aldığımızı söyleyebiliriz. Belki içte bazı karışıklıklar söz konusu olabilir. Her ülkenin kendi iç gündemi karışık olabilir ama dış politikada çok daha farklı bir gündem bizi bekliyor. Daha olumlu bir gündemin bizi beklediğini açıkçası söyleyebiliriz. Anayasa, yargı ve uluslararası ilişkiler konusunda da gündemler biraz daha olumlu seyredebilir gibi değerlendirilebilir. CHP'nin haritasına baktığımız zaman Özgür Özel açısından da değerlendirdiğimiz zaman 1 Mayıs dolunayı yine belirttiğim gibi iç siyasette gerginliği tırmandırabilir ve CHP'ye yönelik operasyonların devamı gelecek gibi görünüyor. Bir seçim tarihi belli olana dek sanırım bu yönde girişimler devam edecek. Özellikle 16 Mayıs'taki yeni ayda Özgür Özel'in biraz kendini güçlendirdiği ve partisini güçlendirdiği bir dönem olarak da değerlendirilebilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haritasına baktığımız zaman 2.8 ev aksında 1 Mayıs dolunayı etkisini hissedeceğini gözlemliyoruz. Bu da yine parti içi güvenlik, ekonomi konularını gündeme getirecektir. Kabinesiyle ilgili konular gündemde olacaktır. Merkür-Kiron kavuşumu şans noktalarına kare yapacağından ve bu Mars'ta da tekrarlanacağından dolayı özellikle AKP'nin ittifaklarıyla bazı problemler yaşama potansiyeli söz konusu olabilir bu ay içerisinde Mayıs itibariyle. Meclis ve anayasa konularına odaklanacaklar gibi görünüyor. Perde arkasında yönetim kadrolarının yapılandırılabileceği bir dönem gibi de düşünebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haritası 1 Mayıs dolunayında stresli bir döneme de aslında işaret ediyor. Jüpiter-Uranüs kavuşumu söz konusu 8. evinde devrim niteliğinde gündemlerle karşılaşabiliriz. Kabinesinde bir revizyon yapılabilir açıkçası. Bu çok daha sarsıcı bir revizyon olabilir. Yine ülkenin borçları, ekonomi, vergilerle ilgili konular daha fazla kendini güçlü bir şekilde hissettirebilir. Sürpriz gelişmelere açık olacağımız bir dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz bu anlamda. Diğer taraftan Türkiye haritasına baktığımız zamansa şans noktasının üzerinde gerçekleşen bir dolunay söz konusu. Bundan dolayı da özellikle yine para, borsa, finans alanında bazı gelişmelerin zorlayıcı olacağını ve özellikle piyasalardaki dalgalanmaların bu 1 Mayıs itibariyle yine tetiklenebileceğini söyleyebiliriz. Sabit burçlarda gerçekleşen bu gibi etkiler zorlayıcı ve sarsıcı gelişmeleri gündeme getirebilir. 5. ev az önce de belirttiğim gibi daha fazla çocuklarımızla ilgili, eğitim kurumlarıyla ilgili, diğer taraftan sanat dünyası, spor camiası bu alanlara işaret ediyor. Bu konularla ilgili zaten ülke gündemi belli ve bu gündemin devam edeceğini, daha güçlü bir şekilde, daha derinden belki de operasyonların devam edeceğini söyleyebiliriz. Akruk sabit yıldızı ise kolektif olaylar seviyesinde saldırılar, hava, deniz yolu kazaları, kimyasal bulaşmalarla ilgili psikolojik etkileri ise bazı astrolojik yorumlarda
acı çekmeyi görmekten hoşlanma sadizm etkisini gündeme getirebilir. Bundan dolayı da diyorum ki gerçekten çocuklarımızla ilgili konulara, gençlerle ilgili konulara dikkat etmemiz gereken süreç devam ediyor. Şans noktası toplumu yönetenlerin durumuna da işaret eder ve biz şans noktamızın üzerinde bir dolunay deneyimleyeceğimizden dolayı da burada yönetim kadrolarıyla ilgili önemli gelişmelerin, yöneticilerle ilgili önemli gelişmelerin söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanının haritası da buna işaret ediyordu. Askeri operasyonlar, muhalefete karşı yapılan baskının artması, operasyonlar, bu yöndeki operasyonlar devam edecek diye bir kez daha belirtebiliriz. Demek ki Türkiye'nin gündemi belli. Para, borsa, finans alanı, yine sanat ve spor alanında gençlerle ilgili konularda zorlayıcı gelişmelere karşı, güvenlikle ilgili gelişmelere karşı dikkatli olmamız gerekiyor. 1 Mayıs haritası bunlara işaret ediyor. 1 Mayıs işçi ve emekçinin bayramı olması nedeniyle de bugün gerçekleştirecek etkinliklerde de yine dikkatli olmakta fayda var. Ülke haritaları üzerinden devam edecek olursak İran tabii ki odak noktamız. İran'da gerilimin yükselebileceği bir Mayıs ayı söz konusu. 5 Mayıs'ta özellikle Mars-Jüpiter karesinden doğrudan etki almasalar da 8 Mayıs civarı özellikle barış anlaşmasının bozulması, uzlaşmalarda bir krizin yeniden ortaya çıkması, halkın provokasyonlarla ayaklanması gibi gündemler söz konusu olabilir. Hamaney'in haritasına da baktığımız zaman 1 Mayıs'ta özellikle bu dolunayla birlikte gerilimin arttığına işaret ediyor gökyüzü. Barış anlaşmaları büyük bir stres altında kalabilir ve bu dönemde de bu ateşkes sekteye uğrayabilir. Dolunay Venüs derecesine kare açı yaptığından dolayı da özellikle Hamaney'in haritası yönetime karşı bazı yapılanmaların gelişme potansiyeline işaret ediyor. Yeni bir yapılanma sürecine girebilir açıkçası İran yönetimi Mayıs ayı içerisinde ama bu ayın sonuna doğru daha fazla kendini hissettirebilir. 1 Mayıs dolunayında Amerika ile İran arasındaki bu gerilimin daha da yükselebileceğini söyleyebiliriz. Amerika'ya geçecek olursak Amerika'nın an haritasında Aslan Burcu yükseliyor ve biliyorsunuz Trump da bir yükselen Aslan Burcu. O yüzden de Trump'ın dediği olacak bir dolunaya doğru ilerliyoruz. Belki de Trump'ın yarattığı krizlerin büyüyeceği bir dolunaya doğru da ilerliyor olabiliriz. Özellikle 9. evlerindeki Mars-Merkür-Kiron kavuşumlarının uluslararası ilişkileri zarara uğratacak bazı etkilerinden bahsedilebilir. Burada özellikle 9. eve geçişiyle birlikte Mars'ın Jüpiter'in karesini de karşılayacağından dolayı Mars enerjisinin daha da güçlü bir seviyeye ulaşabileceğini ve savaş enerjisinin yükselebileceğini söyleyebiliriz. Daha saldırgan bir Amerika izleyebiliriz yine Mayıs ayında. Ancak ülke haritasındaki Merkür-Kiron kavuşumu Plütonlarıyla da kare yaptığından dolayı bir diğer taraftan da iç karışıklıklarda da zorlanabilecek olan bir Trump yönetimi karşımızda duruyor olabilir. Ekonomik kararlar söz konusu, yine zorlu ve değişim dönüşüm gerektiren ekonomik kararlar söz konusu. İç siyasette kesinlikle ciddi bir kriz Mayıs ayında Amerika'da daha da tetiklenebilir. Dolunay 3. evlerinde gerçekleşeceğinden dolayı yine sınır komşularına karşı yönelik yaptırımları, girişimleri de daha fazla ön planda olabilir. Ülke haritasında 11. evde gerçekleşecek olan dolunay parlamento, kongre, kabine gibi gündemleri tetikleyecektir. 1 Mayıs dolunay haritasında Merkür-Kiron kavuşumu, Plüton karesi halkın barınma, güvenlik konuları temelinde gerilebileceğini, ekonomik ve göçmenler konusunda da yine gerilimin yükselme potansiyelini düşünebiliriz. Venüs-Uranüs kavuşumunun aktif olacak olması da çalışanların yönetime karşı isyanını daha da güçlendirecek şeklinde de yorumlayabiliriz. 5 Mayıs'taki Mars-Jüpiter karesi ülke gündemine yeni krizleri getirebilir. Ayaklanmalar,
halka karşı güç kullanımı, dengesiz güç kullanımı yine gündeme gelebilir. Neptün-Venüs karesi Epstein konusunun uzunca bir süre gündemden düşmeyeceğine de işaret edebilir bu süreçte. Trump'ı yine bu alanda zorlu bir gündem bekliyor olabilir. Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişi ise yükselen derecelerini destekler nitelikte. Bu hem isyanları hem ayaklanmaları tetikleyecektir. Aslında yönetimde de bir revizeye doğru başlangıç sürecine girdiklerini de bizlere müjdeler nitelikte 7 yıllık süre zarfında. Çok ileri tarihe gitmeden Haziran sonu ve 4 Temmuz'daki doğum günleri dönemi Satürn döngüsü yaşayacak olmaları Trump yönetimi ve muhalefet arasında, hatta Trump'ın kendi iç kabinesinde de oldukça stresli bir gerilimli döneme işaret edecek. O yüzden de halk ayaklanmaları Temmuz ayında da kendini daha da güçlü gösterebilir. 1 Mayıs Akrep Dolunayı 3-9 ev aksında gerçekleşeceğinden dolayı özellikle uluslararası ilişkiler, komşularıyla ilişkiler, sınır ve sınır ötesi girişimlerin aktif olacağı bir döneme ciddi bir vurgu yapıyor Akrep Dolunayı'yla birlikte. Burada krizlerin büyüme potansiyeli, yeni krizlerin ortaya çıkma potansiyeli söz konusu. İsrail'e bakacak olursak, İsrail'de Lübnan'a yönelik saldırılarını devam edecek gibi görünüyor. 1 Mayıs itibariyle İsrail açısından da savaş enerjisi kendini daha da gösterir olabilir. Mars dereceleri oldukça aktif İsrail haritasının, bundan dolayı da Mayıs ayı içerisinde de yine aktif saldırgan bir İsrail karşımızda olacak gibi görünüyor. Netanyahu'nun haritasında ise yine Mars derecelerinin aktif olması çatışma ihtimalini güçlendiriyor. Ancak Netanyahu kendi ülkesine zarar getirecek girişimlerde de bulunmaya devam edecek gibi bu süreçte. Harita iz düşümüne baktığımız zamansa aslında Dolunay'ın Çin üzerinden geçtiğini gözlemliyoruz. Çin, Tayland, Malezya üzerindeki gelişmeler yine gündemi meşgul edebilir. Çin bu yeni ayla birlikte ekonomisini güçlendirmeye devam edecek. Önümüzdeki süreçte ekonomik gücüne güç katabileceğine yönelik oldukça güçlü göstergeler var. Bir diğer taraftan da bulaşıcı hastalıklarla ilgili dikkat etmeleri gereken bir dönemde olabildiklerini de söyleyebiliriz. Uranüs hattı yine Endonezya, Tayvan, Filipinler ve Çin üzerinden geçtiği için bu bölgede deprem riskinin yüksek olduğunu, zaten bu dönemlerde, ben bu videoyu kaydettiğim günlerde de ciddi sarsıntılar yaşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde de yine özellikle Japonya üzerinde Mars hattının sürekli bulunması o bölgeye dikkat çekmişti ve orada yine çok güçlü depremler, belki zararı büyük olmadı ama büyük depremler gerçekleşti. Özellikle 1 Mayıs Akrep Dolunay'ında da bu bölgedeki sismik aktiviteler, tsunami riskleri kendini daha güçlü gösterebilir. Mars hattı ise Hindistan-Pakistan hattı üzerinden geçiyor. Bu alanda gerilim yükselebilir. Hindistan haritasında Mars ve Neptün derecelerinin aktif olması da bu ihtimali daha da güçlü kılıyor. Bu coğrafyada, Hindistan-Pakistan bölgesindeki coğrafyada da bir çatışma ihtimali kendini gösterebilir. 1 Mayıs iz düşüm haritasında Uranüs ve Mars hatlarının da yine Amerika üzerinden geçmesi bu alanda ayaklanmaları ve çatışmaları da tetikleyecek gibi görünüyor. Özellikle güvenlik konusu, Meksika ve Amerika üzerinden geçmesi, özellikle Mars hattının geçmiş çatışma ihtimallerini veya Meksika'ya yönelik operasyon ihtimalini de aklımıza getiriyor. Ancak iç güvenlik konuları ve halka yönelik orantısız güç kullanımı kendini gösterebilir Amerika'da. Diğer noktada da yine burada da baktığımız zaman deprem riski 1 Mayıs Akrep Dolunay'ında sabit bir enerjinin kırılması olarak değerlendirildiğinde, tabii ki sabit burçlarda dolunay ve tutulmalar tetiklendiği zaman deprem riski her zaman daha güçlü bir ihtimaldir. Türkiye üzerinden en azından 1 Mayıs Dolunay'ında ciddi bir hat geçişi olmadığından dolayı daha rahat bir nefes alabiliriz ama yine de Ege hattı üzerinde deprem riski söz konusu olabilir. Balkan ülkeleri ve yine Amerika
Amerika üzerinde ciddi etkileri söz konusu olabilir. Uranüs ve Mars hattı çünkü Amerika'ya işaret ediyor ve belirttiğim gibi Çin ve o bölgede de ciddi bir sarsıntı, sismik aktivite ihtimali söz konusu. Türkiye'nin dikkat etmesi gereken dönem Mayıs ayının ortasından sonra özellikle Uranüs ve Mars hattının Türkiye üzerinden geçeceği bu dönemde sismik aktivitelere karşı oldukça dikkat etmemiz gerekecek. Yunanistan'a bakacak olursak özellikle Yunanistan'ın İsrail'le ilişkileri, Amerika'yla ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bağlantılı girişimleri son dönemde dikkat çekiyor. 1 Mayıs dolunayında Yunanistan'ın özellikle o yapılanmayı güçlendirmek adına aktif olacağını düşünebiliriz. Bu ülke ve bölge güvenliği temelinde kendini gösterebilir. Bu da tabii ki Türkiye ile ilişkilerini gerebilir. İç siyasette de yeni oluşumlar kendini göstermeye başlayacak gibi değerlendirilebilir Yunanistan açısından da. Şimdi geçelim burçlarınız özelinde 1 Mayıs Akrep Dolunayı'nın Akrux kavuşumlu Akrep Dolunayı'nın sizin burcunuz için ne ifade edeceğini. Sevgili yükselen koçlar ve koç burçları, Akrep burcunun 11. derecesinde 1 Mayıs'ta Akrux sabit yıldızıyla kavuşumda bir dolunay deneyimliyoruz. Bakalım bu dolunay sizin için ne ifade edecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi her zaman yanıtlıyorum biliyorsunuz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Ve videoyu beğeniyorsanız da beğen tuşuna basarak yine bana destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Akrep Boğa aksı Mayıs ayı için sizin açınızdan aktif olacak diyebiliriz. Bu da daha fazla maddi konulara dikkat çekecek diyebiliriz. En temelde sizin için sevgili yükselen Koç burçları, Akrep burcu dolunayı sizin 8. evinize işaret ediyor. 8. evimizde ortak gelir giderler, kazançlar, ortak manevi değerler, alacak verecek, nafaka, krediler, miraslar, pasif gelirlerimiz, dıştan elimize gelen başka maddi kaynaklar olarak değerlendirilebilir. Tabii ki burası bir değişim dönüşüm evidir de aynı zamanda bazı konularda artık bir şeylerin değişmesi, dönüşmesi gerekliliğini de daha net görebileceğimiz ve bu yönde de belki de aksiyon almak isteyeceğimiz bir dolunayda söz konusu olabilir. Yine krediler, maddi konular, ortak gelir giderler, pasif gelirlerle ilgili bazı süreçler başlatmışsak daha öncesinde burada da bir şeylerin sonuçlandığını veya bir şeylerin artık şekillenmeye başlandığını da gözlemleyebiliriz dolunayın enerjisiyle birlikte. Akrux sabit yıldızının kişisel anlamda bizim için ne ifade ettiğine bakacak olursak bu da özellikle potansiyeli gerçeğe dönüştürmek, para kazanmak ve fiziksel dünyada başarı elde etmekle ilgili. Demek ki bizler az önce bahsettiğim o 8. ev konularında bir şeyleri artık daha elle tutulur bir halde görebileceğiz bu dolunayla birlikte. Özellikle bazı konularda fedakarlık gösterebilip dayanıklı bir duruş sergileyip dediğim gibi bir şeyleri başardığımızı gözlemleyebileceğiz gibi görünüyor. Bu sabit yıldız bize bu yönde destek verir nitelikte. Tabii ki Güneş sizin 2. evinizde, yani kişisel kazançlarınız, ortak kazançlarınız ya da maddi kazançlarınız alacak verecek arasında da bir denge, bir stres yaratabilir. Bunu da göz ardı edemeyiz. Dolunaylar biraz daha bu aks çizgisinde kendini hissettirecek gibi görünüyor. Haritamıza baktığımız zaman dolunayın sonrasında Merkür ve Kiron'un kavuşacak olması 3 Mayıs'ta yine dikkat çekiyor. Özellikle iletişim sorunları nedeniyle bazı kırgınlıklarımız söz konusuysa, kardeşlerimizle, kuzenlerimizle, belki yakın akrabalarımızla ilgili bazı problemler, üzücü durumlar yaşanmışsa bunları iyileştirmek adına kullanabileceğimiz bir enerji. Ancak tabii ki bu bir kavuşum enerjisi. Olumsuz yönde de yansımalarını gözlemleyebilirsiniz. Belki işte o iletişim sorunları sizi üzecek, yaralayacak bazı gündemleri de tetikleyebilir ama eğer sizin geçmişten gelen bazı gündemleriniz varsa iyileştirmek için aksiyon almanızda
fayda olacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Venüs İkizler Burcu'nda ilerliyor zaten. O yüzden de bu ilişkilerimizi ele almak, iyileştirmek adına, aksiyon almak adına güzel. Zaten Satürn ve Venüs arasında da bir 60'lık açı olması nedeniyle gerçekten de ilişkilerimizi iyileştirme adına bu etkiyi kullanabiliriz. Venüs sizin maddi hanenizi, ilişkiler, evlilik hanenizi de temsil ettiğinden dolayı, tabii ki Satürn'de kariyerle ilgili konuları temsil ettiğinden dolayı kariyer, ilişkilerle ilgili konularda daha iyileştirici bir etki alabileceğimizi söyleyebiliriz. Burada biraz da iletişim dilimiz çok önemli bir faktör olacaktır. Güzel dille, tatlı dille hem kariyer hem de ilişki alanımızı olumlu yönde şekillendirebileceğimiz etkilere açığız. Haritamızda başka ne var anlatabileceğimiz diye baktığımızda Uranüs artık İkizler Burcu'na geçmiş durumda. Kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerinde kırılmalar olabilir tabii ki Uranüs'ün bu alandan geçtiği dönemde, ama belki de o ilişkileri sıra dışı bir şekilde iyileştirme potansiyelimiz de söz konusu olacaktır. Bizlerin dikkat etmesi gereken detay şu: Uranüs 3. evimize geçtiği zaman bakmamız gereken alan öncelikle bir Başak Burcu'nda herhangi bir gezegen yerleşimimiz var mı? Balık burcunda bir gezegen yerleşimimiz var mı ve en önemlisi de Yay burcunda bir gezegen yerleşimimiz var mı? Çünkü Uranüs burada ilerlediği müddetçe bu alanlara sert açılar yapacak. Kendimizi en azından bu sert açılara karşı hazırlarsak önceden bizim için daha faydalı olacaktır. Bu bilgiyi vermek istedim çünkü yavaş ilerlediğinden dolayı etkileri daha da uzun bir süre kendini gösterebilir. Demek ki bizler ne yapıyoruz bu dolunayda? Gelişime, değişime, dönüşüme odaklanıyoruz. Hayatımızdan neleri feda ederek kendimizi daha da iyileştirebiliriz? Maddi anlamda, ortak güvenceler, ortak değer yargıları anlamında buna odaklanacağız. Tabii ki bu aile yuva konuları çerçevesinde de kendini gösterebilir, ama zaten kaldı ki Venüs'ün Satürn'le destekleyici açısı da evlilik, ilişkiler, kariyer, ortaklı işler ve sosyal çevre ilişkilerimizle ilgili bize destek veriyor. Tatlı dille, anlayışla, uyum sağlama çabasıyla bu ilişkilerimizi de daha rahat güçlendirebileceğimiz bir dönemdeyiz ve Kiron'un etkisiyle de ilişkilerimizi şifalandırmak adına aksiyonlar alabiliriz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen boğalar ve boğa burçları, Türkiye Ankara saatiyle 8:22'de 1 Mayıs'ta Akrep Burcu'nun 11. derecesinde Akruk sabit yıldızı ile kavuşumda bir dolunay deneyimleyeceğiz. Bu dolunay sizin için ne ifade edecek? Karşı evinizde ağırlayacaksınız. Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınızda mutlaka yanıtlıyorum biliyorsunuz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanızsa beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Herkese teşekkürlerimle gelin hemen başlayalım. Akrep Burcu demek sizin 7. eviniz demek. Demek ki odak noktamız 1 Mayıs itibariyle ne olacak? Evliliğimiz, ilişkilerimiz, ortaklı işlerimiz, rekabette olduğumuz konular, açık düşmanlar ve belki de yasal süreçler. Bu konularda devam eden süreçlerimiz varsa veya başlattığımız bazı süreçler varsa bunların sonlanmaya yaklaştığını veya neticelendiğini gözlemleyebiliriz veya dolunayın enerjisiyle birlikte bu konu başlıklarında yeni gündemler kendini daha net gösterebilir, görünür olabilir. Zaten Akrep Burcu teması bir şeylerin ortaya çıktığına işaret eder. O yüzden de ilişki alanımızda ve diğer konu başlıklarında bu etkiyi daha güçlü hissetme potansiyelimiz söz konusu. Bu dolunay stresli açılara maruz kalmadığından dolayı daha rahat bir enerji kişisel alanda kendini gösterecektir. Akruk sabit yıldızı ile kavuşumda olması nedeniyle de aslında bazı şeyleri gerçekleştirme potansiyelimiz daha da güçlenecek. Siz bu enerjiyi 7. evde hissedeceğinizden dolayı özellikle ortaklı işlerinizden daha düzenli, belki daha güvenilir gelir elde etme potansiyeliniz söz konusu olabilir. Rakiplerinize karşı kendinizi
daha güvende hissettiğiniz ve yapıcı gelişmeler gündeme gelebilir. Evliliğinizle, ilişkinizle ilgili bazı hedefleriniz varsa yine bunları da artık gerçekleştirebileceğiniz güzel bir zaman dilimi söz konusu olabilir. Bu ihtiyaç ortaya çıkabilir ve bu yönde de girişimde bulunabilirsiniz. Sadece burada bazı şeylerden fedakarlık etmemiz ve bazı şeylere de katlanmamız gerekliliğini unutmamamız bizim için faydalı olacaktır. Ama tabii ki sonuç ne olacak? Olumlu ve pozitif olacak diyebiliriz. Çünkü bir dolunay olsa dahi burada güzel bir başlangıç ihtimalimiz de bulunabilir. Özellikle yine zaten 16 Mayıs'ta sizin burcunuzda bir yeni ayın olacak olması ve bir süper yeni ayın gerçekleşecek olması da ilişkiyle ilgili girişimlerinizin de daha aktif olacağına işaret ediyor. Haritamızın detaylarına baktığımız zaman bizler ne gözlemliyoruz? Sizin yönetici gezegeniniz İkizler Burcu'nda seyrine devam ediyor ve Satürn'le de destekleyici bir açı içerisinde. Özellikle iş, kariyer alanında veya çok da beklemediğiniz, çok samimi olmadığınız insanlardan destekler görebilirsiniz maddi konularda. Yabancılarla ilişkilerinizi yapılandırmak için güzel bir etki olarak da değerlendirilebilir. Kariyer konularında maddi kazanç dengeleriyle ilgili alanlarda daha iyileştirici, daha yapıcı, uzun vadede sizi mutlu edecek gelişmeler de söz konusu olabilir. Bu gündemler biraz perde arkasında da gerçekleşebilir açıkçası. Bir destek alıyorsanız, bir yardım alıyorsanız bunun belki bu süreçte biraz çok da ön planda olmaması sizi daha da güvende hissettirebilir. Yani çok açık vermeden çevreye karşı bazı gizli yapılanmalar içerisine de bu konularda girebilirsiniz gibi sevgili yükselen boğalar. Bir baktığımız zaman yine Kiron-Merkür kavuşumu söz konusu olacak 12. evinizde. Bu özellikle sizin maddi konularda, güvencelerle ilgili konularda, yine aşk hayatınızla ilgili konularda kırgınlıklar yaşadığınız bazı hatıralarınız, geçmişiniz varsa bunları iyileştirebilmek, kabul edebilmek, affedebilmek adına da aksiyon alabileceğiniz bir enerji açığa çıkabilir Merkür-Kiron kavuşumuyla. Bunlara odaklanabilirsiniz. Zihninizi bunlara yorabilirsiniz. Eğer üzerinizde yorucu bir enerji bırakıyorsa geçmişiniz artık bunu çözümlemek ve artık hayatınıza daha hafif bir şekilde devam etmek için girişimde bulunabilirsiniz sevgili yükselen boğa burçları. Uranüs sizin ikinci evinize geçmiş durumda. Kazançlarınızla ilgili konularda artık daha sürprizli bir döneme giriş yapıyorsunuz. Stabilite söz konusu olabilir, olmayabilir. Diğer burçlarda belirttiğim gibi Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişiyle birlikte sizin bence odaklanmanız gereken nokta 8. eviniz. Burada bir gezegen yerleşimi var mı? Dikkat etmekte fayda var. Özellikle Yay Burcu 8. ev hanenize, 11. evinize Balık burcuna ve 5. evinize Başak burcuna biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Çünkü bu alanları stresli açıyla göreceksiniz. Diğer alanları daha uyumlu açılarla gözlemleme şansınız var. Bu size güzel etkiler getirebilir ama tabii ki Uranüs sürprizlere açık bir enerjiyi taşıdığından dolayı o stresli açıları size ne getirebilir? Bunlara biraz dikkat etmeniz aslında önlem almanızı da kolaylaştırabilir. Bu etkileri daha hafif atlatabilirsiniz. Bunu biraz detaylandırmak istedim açıkçası. Hazır çok yoğun bir gezegen etkileşimimiz yokken bu bilgiyi de bir yere not edin, haritalarınıza bakın, tavsiye ederim. Plüton retro sürecine girecek dolunayın sonrasında. Plüton'un retro sürecine girecek olması da yine mesleki konularda, evliliğinizle ilgili konularda, ilişki, ortaklı işlerle ilgili konularda biraz içe dönük bir enerjinin açığa çıkacağına işaret ediyor. Değişim, dönüşüm belki başlamıştır ama bu dönemde biraz yavaşlayabilir. Bunun da altını çizmekte fayda var. Zorlu bir haritamız yok bu dolunayda. Destekleyici güzel etkiler var karşımızda. Yeni girişimler yapmak adına kullanmayız aslında dolunayları ama dolunayla birlikte karşımıza gelecek destekleyici etkiler de aslında yerimizde durmamıza çok da müsaade etmeyecek gibi, özellikle konu ilişkiler olunca. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.
Sevgili yükselen ikizler ve ikizler burçları 1 Mayıs'ta Akruk sabit yıldızıyla kavuşumda Akrep Burcu'nun 11. derecesinde bir dolunay deneyimliyoruz. Bu dolunay bizim için ne ifade edecek? Hangi konulara dikkat etmemiz gerekiyor? Akruk sabit yıldızı bizim için ne ifade ediyor? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yanıtsız bırakmıyorum biliyorsunuz. Yorumlar kısmına not düşebilirsiniz. Yine Hype seçeneğini kullanarak videomun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz ve videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak da destek olabilirsiniz. Herkese teşekkürlerimle. Gelelim bu dolunayın sizin için ne ifade edeceğine. Akrep Burcu bizim çalışma alanımız, sağlıkla ilgili alanımız, gündelik rutinimizle bağlantılı. O yüzden demek ki bu dolunayla birlikte odak noktamız bu olacak sevgili yükselen ikizler burçları. Bizler çalışma hayatımıza odaklanacağız. Özellikle gerçekleşmesini beklediğimiz, verim almayı beklediğimiz bazı gündemler varsa ya da sonuçlanmasını beklediğimiz süreçlerimiz varsa tabii ki bu arada 6. evimiz bürokratik işlemlerimizle de bağlantılıdır, girişimlerimizle de ilişkilidir. İşte bu konularda da artık bir şeylerin sonlanmasını bekliyorsak dolunayda güzel haberler alabiliriz. Bir tamamlanma, bir neticelenme ihtimalimiz söz konusu. Ama sağlıkla ilgili konular da tabii ki ön planda olabilir bu dolunayla birlikte. Özellikle Akrep Burcu'ndaki dolunaylarda üreme organlarıyla bağlantılı sağlık konuları gündeme gelebilir. Akrep Burcu'nda bir gezegen yerleşiminiz de varsa bu derecelere yakın sağlıkla ilgili konulara belki biraz daha dikkat etmemiz gerekebilir ama bu dolunayı daha pozitif kılan ne? Tabii ki Akruk sabit yıldızıyla kavuşumu. Tabii ki kolektif anlamda Akruk sabit yıldızı çok pozitif etkiler getirmiyor gibi görünüyor ama kişisel anlamda bizler bazı şeyleri gerçekleştirme potansiyeline sahip olduğumuzu fark edip bazı şeylerden de fedakarlık edip hedeflerimizi, ideallerimizi veya yaratmak istediğimiz şeyi gerçekleştirme enerjisine sahip olabiliriz. O yüzden önemli. Demek ki bizler sağlığımızla ilgili bir başarı elde etmek istiyorsak, bir iyileşme kat etmek istiyorsak bunu gerçekleştirmeye yakın olacağımız bir etkiden bahsedebiliriz. Çalışma hayatımız, bir işverensek çalışanlarımızla ilgili konularda, çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimiz, gündelik sorumluluklarımız, rutinimizle ilgili bir şeyleri daha elle tutulur hissetmek istiyorsak veya onu gerçekleştirmek istiyorsak gökyüzünden güzel bir destek alıyoruz. Güneşe tabii odaklanmamız da gerekecek. Yine burada bir karşıt enerji söz konusu. O yüzden de biraz da belki kendimize vakit ayırmak, biraz inzivaya çekilmek, biraz iç huzurumuza odaklanmak, özellikle sosyal çevre, iletişim, sürekli iletişim trafiğimizin yoğun olduğu, bilgi paylaşımı gibi konularda aktif olduğumuz ve yorucu bir dönemden geçmişsek burada biraz geriye çekilme bizi daha iyi hissettirebilir. Ancak iyi bir denge kurmamız da gerekecektir. Yani sorumluluklarımızı, çalışma rutinimizi çok da engellemeden kendimize de biraz zaman ayırmamız, biraz inzivaya çekilmemiz bizi bu dolunayda daha da iyi, daha da verimli hissettirebilir açıkçası. Diğer taraftan güzel bir etki Venüs sizin burcunuzda ilerlemeye başlıyor ve Satürn'le de bir 60'lık açısı söz konusu. Demek ki bizler 1 Mayıs itibariyle güzel sosyal alandan destekler de görebiliriz. Toplum önünde görünür olmaya çalıştığımız konularda hedeflerimizi gerçekleştirmek gibi konulardaki bu baktığımız zaman yine daha görünür olmak, sahnede olmak, yeteneklerimizi sergileyebilmek, yeteneklerimiz aracılığıyla kendimizi var edebilmek gibi konularda yaşamsal konforumuzla ilgili konularda da güzel destekler alacağız. Bu destek belki bir kriz sonrasında da ortaya çıkabilir ama bir diğer taraftan da beklemediğimiz kişilerden de sosyal çevremizden de güzel destekler görebileceğimize işaret ediyor. Yeteneklerinize güvenerek kendinizi ortaya koymanın zamanı olabilir bu dolunay. Güzel verim alabileceğinizi net bir şekilde söyleyebiliyoruz.
Öte yandan Uranüs artık sizin burcunuza geçmiş durumda. Bunu en iyi bilen sizsiniz zaten Uranüs'ün İkizler Burcu'na geçişini. Umarım güzel bir dönem geçirirsiniz. Birçok konuda uyanış sağlayan 9. evinizin modern yöneticisi olduğundan dolayı da kendinizi geliştirebileceğiniz, hayata bakış açınızı değiştirebileceğiniz, belki de bugüne kadar fark etmediğiniz bazı yaşamsal hatalarınızı, yaşam felsefeniz, inançlarınızla ilgili konuları fark edip revize edebileceğiniz ve aslında hayatınızda yeni bir dönemi başlatabileceğiniz güzel etkiler getirmesini diliyorum sizlere Uranüs'ün. Yurt dışıyla bağlantılı konularda tabii ki burada aktif olacaktır. Sizlere de hatırlatmam olsun ki Uranüs sizin burcunuza geçtiğinde özellikle Yay burcunda 7. evinizde bir gezegen yerleşiminiz varsa ve bu tabii ki Uranüs'ün bu alandan geçişi sürecinde tetik alacaksa bu tarihlere biraz dikkat kesilmeniz, yine kariyer alanınıza da bir kare açı yapma potansiyeli söz konusu tabii ki Uranüs'ün 4. evinize. Demek ki sizler sevgili yükselen ikizler burçları Uranüs'ün 1. evinize geçmesiyle birlikte özel hayat, toplumsal statünüz, kariyerinizle ilgili konularda biraz daha zorlayıcı etkiler almaya açık olabilirsiniz ama tabii ki bu alanda gezegen yerleşimleriniz varsa. Ama şimdiden söylüyorum varsa dikkatli olun. Diğer noktada tabii ki özellikle hava burçlarındaki gezegen yerleşimleriniz yani Uranüs ve 5. evde Terazi burcunda da gezegen yerleşimleriniz varsa güzel akışında aslında oldukça destekleyici etkiler alacağınız bir dönemde olacaktır. Haritanıza biraz hakimseniz bunlara biraz göz gezdirmenizi tavsiye edeceğim. Bir diğer açımız Merkür ve Kiron arasındaki kavuşum. Bu da sosyal çevre ilişkilerinizde sizi kırmış, üzmüş ya da gelecek hedef ve hayallerinizi gerçekleştirme noktasında bazı hayal kırıklıkları yaşamışsanız, belki bu sizin hatalarınızdan kaynaklanan bir durumsa da bunları iyileştirmek için de yine aktif olacağınız, sizin aslında zaten Merkür'ü temsil etmenizle birlikte de kendi kendinize iyileştirici adımlar atacağınızı da söyleyebiliriz. Belki özel hayatınızın geleceği, ev, yuva, barınma gibi konuların geleceğiyle ilgili konularda geçmişte sizi inciten konular olmuşsa ailevi sebepler de buna dahil edilebilir. Bunları iyileştirebileceğiniz güzel etkiler söz konusu olabilir. Tabii ki bu bir kavuşum enerjisi. Bundan dolayı da yine de bu konuların yeni yeni gündeme çıkma ihtimali de söz konusu. Bu alanda da biraz uyanık olmamız gerekecek. Streslere açık olmayan bir dolunay haritamız var karşımızda. Umarım destekleyici, yol gösterici ve gerçekten de hedeflerimizi gerçekleştirmek adına bize güç veren bir etki olur. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yengeçler ve yengeç burçları, 1 Mayıs'ta Akrep Burcu'nun 11. derecesinde Türkiye Ankara saatiyle 8:22'de Akruk sabit yıldızıyla kavuşumda bir dolunay deneyimliyoruz. Bu sizin için ne ifade edecek? Cevabına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde her zaman yanıt alıyorsunuz biliyorsunuz. Bırakabilirsiniz yorumlar kısmına. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Yine beğeniyorsanız videolarımı beğen tuşuna basarak da destek olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Gelelim hemen bu dolunayın sizin için ne ifade edeceğine. Tabii ki siz bu dolunayı olumlu bir açıda karşılayacak olan burçlardan bir tanesisiniz su grubu olarak. 5. evinize işaret ediyor. Aşk hayatınız, flört hayatınız, çocuklarınızla ilgili konular, yeni girişimler, sanatsal konular, becerilerinizle bağlantılı, yaşamsal konforunuzla ilgili konularda kendinizi ortaya koymaya çalıştığınız alanlarda bir dolunay enerjisi ne demek? Aslında artık bir şeylerin tamamlandığını gözlemleyebileceğiniz bir döneme giriş yaptınız demek. Bunu aslında Akruk sabit yıldızı da güçlendiriyor bu vermeye çalıştığı mesajı. Çünkü Akruk sabit yıldızı da baktığımız zaman anlamına bir şeylerin daha elle tutulur olmasına,
fiziki alanda hayat bulmasına işaret ediyor. Demek ki bizler aşk hayatımızla ilgili bir hedefimiz varsa, bir girişim yapmışsak hatta geçmişte artık bununla ilgili hayatımızda bir şeylerin oluşmaya başladığını, sonuçlanmaya başlandığını gözlemleyebiliriz. Yani verim almaya başlayabiliriz bu konuda. Çocuklarımızla ilgili girişimlerde bulunmuşsak, belki onlarla ilgili bazı hedeflerimiz, onların geleceğiyle ilgili bazı girişimlerimiz olmuşsa, buradan da artık güzel sonuçlar almaya başladığımızı gözlemleyebiliriz. Yeni girişimlerde bulunmuşsak ve son zamanlarda buradan da güzel haberler almamışsak, artık bu dolunayla birlikte de bir şeylerin yoluna girdiğini gözlemleyebiliriz. Her şey bizim için daha somutlaşmaya başlayacak bu dolunayla birlikte. Dediğim gibi bunu sadece dolunayın aydınlatıcı ışığına dayanarak demiyorum. Akruk sabit yıldızı da bu ihtimali güçlendiriyor. Ama ne yapmamız gerekiyor? Bazı fedakarlıklarda da bulunmamız, biraz da sabırlı olmamız, dirençli olmamız gerekiyor ki sonuç alma ihtimalimiz de daha da güçlensin bu süreçte. Bu bizim için önemli. Karşımızda bir güneşimiz var. Burada yani 5-11 ev aksında bir stresimiz var demek. Bu da geleceğe yönelik girişimlerimiz, şu an yapacağımız girişimlerimiz arasında bir stres söz konusu olabilir. Yani bizler şu an bir girişim yapmak istiyor olabiliriz. Tabii ki bunun için bu ay yeni ayını beklemek belki daha verimli olacaktır ama dolunayla birlikte yeni gündemler de açığa çıkabilir ve bu da bizi harekete de geçirebilir. Yani illaki yeni ayda yeni bir aksiyon almak gibi bir kanun yok. Yeni gündemler açığa çıkıyorsa bu dolunayla birlikte bizler bunların üzerine de odaklanabiliriz. Tabii ki Akrep Burcu gizlerin, sırların, görünmeyenlerin de biraz ortaya çıkması, değişim dönüşüm temasına da işaret eder. Bu çerçevede de yine konu başlıklarını düşünebiliriz. Yani gizli bir aşk daha görünür olabilir, daha bir somut olabilir. Gizli bir ilişki yaşıyorsanız bunu artık daha görünür kılmak da isteyebilirsiniz. Çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz gibi de değerlendirilebilir. Tüm bunlar belirttiğim gibi güzel pozitif desteklerle karşımıza gelecek. En azından bu dolunayın stresli etkileri söz konusu değil. Stresli açılarımız yok bu dolunay haritasında. Bir tek dikkat etmemiz gereken detay şu: kariyer evinizde Kiron ve baktığımız zaman Merkür kavuşacaklar dolunaya yakın bir tarihte, dolunayın sonrasında. Kariyerimizle ilgili bizi üzmüş, yaralamış, incitmiş konular varsa bunları tamir etmek adına, iyileştirmek adına kullanabiliriz. Bence bu enerjiyi, bir kavuşum enerjisi. O yüzden iki türlü çalışabilir. Bu biraz bizim kullanımımıza kalmış aslında. Bundan dolayı da size tavsiyem şu olacak: yeni üzücü durumlarla karşılaşma potansiyeliniz de var. Bu konuda dikkatli olun. Merkür baktığımız zaman zaten sizin 12. evinizi temsil ediyor. 3. evinizi temsil ediyor. İletişim kaynaklı sorunlara dikkat edin. Art niyetlere dikkat edin. Ardınızdan çevrilen ve sizi üzebilecek olaylara karşı da biraz dikkat edin derim açıkçası, ama geçmişte yaşananları iyileştirme fırsatımız da yok değil. Venüs sizin 12. evinize geçmiş durumda. Uranüs de bu alana geçti. Onun detayına birazdan geçeceğim. Venüs ve Satürn arasında bir destekleyici açı söz konusu. O yüzden de bizler kariyerimizle ilgili konularda da güzel destekler alabiliriz. Kimlerden? Yakın arkadaşlarımızdan bunu görebiliriz. Ailemizden belki gizli destekler alabiliriz veya ailevi konular çerçevesinde de bizi iyi hissettirebilecek, huzurlu hissettirebilecek olumlu gelişmelerde söz konusu olabilir. Perde arkasında yine sizin de çok da herkesin gözüne sokmadan birbirimizi desteklediğimiz ya da birilerinden destek aldığımız gündemlerimiz söz konusu olabilir. Uranüs 12. evinize geçmiş durumda sevgili yükselen yengeç burçları. Bu sizi korkutmasın. 12. evimiz evet kontrol dışı bir alanımızdır. Ancak Uranüs biraz da uyanışa işaret eder. Yani iç dünyamızda da bir şeyleri artık daha da çözebileceğimiz, uyanabileceğimiz, aydınlanabileceğimiz, kendimizle ilgili göremediklerimizi belki daha net görebileceğimiz ve çözüme ulaştırabileceğimiz etkiler de gündemde olabilir. Özellikle eğer ki Kova burcunda ve Terazi burcunda gezegen yerleşimleriniz varsa özel hayatınızla ilgili
güzel, pozitif yönde sürprizler karşınıza gelebilir. Problemleri, krizleri, yine alacak verecek, nafaka gibi problemleri çok daha rahat çözebileceğiniz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Ama size tavsiyem eğer Balık burcu, bir diğer taraftan Başak ve Yay burcunda gezegen yerleşimleriniz varsa Uranüs'ün bu transit dönemini dikkatlice bir takip edin. Hangi dönemlerde sert açılar hayatınıza yansıyabilir? En azından önlem alabilmek adına, kendinizi hazırlayabilmek adına bilinçli olmanız fayda getirecektir. Önümüzdeki günlerde Mars ve Jüpiter karemizde aktif olacak. Buna karşı da yine biraz dikkatli olmamız gerekebilir. Çalışma hayatımızla ilgili alanda stresler de kendini gösterebilir. Temel olarak bu dolunay bizi destekliyor. Aşk hayatımızla ilgili, özellikle girişimlerimizle ilgili elle tutulur sonuçlar alabileceğimiz, hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz güzel bir enerjiyi tetikleyecek gibi mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen aslanlar ve aslan burçları, 1 Mayıs'ta Akrep Burcu'nun 11. derecesinde Türkiye Ankara saatiyle 8:22'de Akruk sabit yıldızı ile kavuşumda bir dolunay deneyimliyoruz. Bu sizin için ne ifade edecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlıyorum biliyorsunuz. Yine Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basarak yine beğeninizi ifade edebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle gelelim dolunayın etkilerine. Sizler sabit bir burçsunuz. Özellikle baktığımız zaman Aslan burcunda, yani birinci evinizde gezegen yerleşimleri söz konusuysa ve güneşiniz özellikle Aslan burcundaysa biraz stres alabilirsiniz. Bu dolunaydan önce bu bilgiyi vermiş olayım. Ama Akrep burcu sizin 4. evinize işaret ediyor. Ev, yuva, aile, barınma, özel hayat temelindeki konularımız bir aydınlığa kavuşacak diyebiliriz temel anlamıyla. Özellikle bu konularda devam eden süreçlerimiz varsa bir şeylerin neticelendiğini, sonuç aldığımızı, sonuçlandığını gözlemleyebiliriz. Tadilattır, tamilattır, inşaattır, bu gibi alanlarda daha somut sonuçlar aldığımız bir döneme yönlendirebilir açıkçası bizi bu dolunay. Sadece dolunayın enerjisi değil, Akruk sabit yıldızı da artık fiziki anlamda bir şeylerin elle tutulur bir hal aldığını gözlemlememize işaret ediyor. Demek ki bizler özel hayatımızı yapılandırmak için bazı girişimler yapmışsak artık yeni bir oluşum içerisinde olduğumuzu söyleyebileceğimiz bir evrede kendimizi hissedebiliriz. Az önce belirttiğim gibi evle ilgili, emlakla ilgili konularda, inşaat, tadilat gibi konularda da artık bir yapının ortaya çıktığını gözlemleyebiliriz gibi de değerlendirilebilir. Ailevi konularda da yine belki devam eden farklı konularda süreçlerimiz varsa bunlar da bizim için artık sonuçlanacak diyebiliriz bu dolunayla birlikte. Biraz fedakarlık göstermemiz, sabır göstermemiz bizi sonuca daha olumlu ulaştırabilir. Bu detayı da vermekte fayda var sabit yıldız etkisi nedeniyle. Tabii ki dolunaylar biraz gergin bir enerjidir çünkü karşımızda da bir güneş var. Çalışma hayatımızla özel hayatımız arasındaki bir denge bu süreçte dikkat çekebilir ama daha farklı stresli yorucu açılarımız yok. Daha uzak derecelerdeler. O yüzden de bu dolunay bizim için sonuç aldığımız ve mutlu sonuçlar aldığımız bir etkiyi tetikleyecek gibi görünüyor. Nereye dikkat etmemiz gerekecek sevgili yükselen aslanlar? O da Merkür ve Kiron kavuşumu. Merkür ve Kiron yurt dışı bağlantılı konular, kendinizi geliştirmek istediğiniz konular, daha bilinir olmak istediğiniz alanlar. Bir diğer taraftan sosyal medya girişimi, yurt dışı bağlantılı tüm konularda geçmişte üzüldüğünüz, kırıldığınız bazı gelişmeler olmuşsa bunları iyileştirmek adına güzel adımlar atabilirsiniz. Özellikle geleceğinizi şekillendirmeye yönelik maddi konular sebebiyle belki fırsat bulamadığınız ama içinizde böyle yer etmiş, yara olmuş bazı geçmişiniz varsa bunları iyileştirebilmek adına bir
fırsat da önünüze gelebilir açıkçası. Güzel bir teklifle de karşılaşabilirsiniz. Ama şu da var tabii ki, bu bir kavuşum enerjisi. O yüzden de bu konuda yeni kırgınlıklara yer vermemek adına da dikkatli olmamızda fayda var. Öte yandan Venüs İkizler Burcu'na geçmiş durumda. Bu sizin için güzel bir haber. Satürn'le birbirini destekleyen iki gezegen söz konusu olacak ve yine 9-11 ev aksında, demek ki bizler toplum önünde daha verimli bir şekilde kendimizi, daha yapıcı bir şekilde kendimizi görünür kılabileceğiz. Bu alandan sosyal çevre ilişkilerimizden, dahil olduğumuz sosyal gruplardan destek görebileceğiz. Geleceğimize yönelik yine girişimlerimiz için kendimizi geleceğe yönelik geliştirmek adına yaptığımız girişimlerden de verimli sonuçlar alabiliriz. Pozitif destekler alabiliriz. Özellikle kariyerimizde yükselmek, terfi gibi konularda da daha olumlu sonuçlar alabileceğimiz bir sürece yöneliyoruz. Sevgili yükselen Aslan burçları, çalışma hayatımızda da güzel etkiler alabileceğimizi gayet net söyleyebiliriz. Uranüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Bu detayı gözden kaçırmamak lazım. Burada bu hafta çok gezegen etkileşimi olmadığından dolayı küçük bir parantez açmak istedim sizin için. Çünkü neden? Uranüs biliyorsunuz sarsar, sürprizlerle sizi şaşırtır ama bir noktada da güzel sürprizler yapma potansiyeli de vardır hayatınızda. Bir uyanıklık da getirir, sizi bir sarsar, kendinize getirir ve aslında bir şeylerin yoluna girmesi için size destek sağlar. Burada bizim dikkat etmemiz gereken detay şu: Yay burcunda, Balık burcunda ve Başak burcunda gezegen yerleşimleriniz varsa bu transit dönemini biraz dikkatli takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü o stresli açılar sizi ciddi bir sarsabilir, sallayabilir. Hala uyanmadın mı, uyanman gerekiyor diyebilir. Bu konulara biraz dikkat etmeniz gerekiyor. O nedenle haritanıza bir bakın. Uranüs'ünüzün potansiyel stresli açı yapması gezegenler var mı, noktalar var mı? Burada kendinizi önceden hazırlamış olabilirsiniz ama tabii ki bir diğer taraftan da Kova burcunda ve Terazi burcunda da gezegen yerleşimleriniz varsa size güzel etkiler getirecektir. Özellikle Uranüs'ün Plüton'la yapacağı destekleyici açı önümüzdeki süreçte evlilik, ilişkiler, birliktelikler, ortaklı işlerle ilgili konularda rakiplerinize karşı da sizi güçlendirecek güzel bir etki sağlayacaktır. Ama dediğim gibi o stresli dönemlerin bilincinde olarak hareket etmemiz, Uranüs'ü takip etmemiz gerekiyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Başaklar ve Başak Burçları, 1 Mayıs'ta Akrep Burcu'nun 11. derecesinde Akruk sabit yıldızıyla Türkiye Ankara saatiyle 8.22'de akşam saatlerinde bir dolunay deneyimliyoruz. Bakalım bu dolunay sizin için ne ifade edecek? Detaylara geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ama beni uzun süredir takip ediyorsanız abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yanıtlıyorum, biliyorsunuz, her zaman yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilir ve videolarımı beğeniyorsanız da beğen tuşuna basarak beğeninizi gösterebilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle hemen geçelim detaylara. Akrep Burcu demek sizin 3. eviniz demek. Sevgili yükselen Başak Burçları, kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkileri bizim için daha ön planda olabilir bu dönemde. Yine el becerilerimize, yeteneklerimize, sanatsal becerilerimize dayalı bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Diğer taraftan yine ticaret, ulaşım, iletişim, eğitim temelindeki gündemlerde biraz daha fazla kendini görünür kılabilir. Bu yönde gündemlerimiz varsa, hatta belki sonuç almayı beklediğimiz bazı gündemlerimiz varsa artık bir şeylerin şekillendiğini, sonuçların ulaştığını elimize gözlemleyebiliriz, neticelendiğini gözlemleyebiliriz. Özellikle yeteneklerimize bağlı konularda bir girişim yapmışsak, sanatsal becerilerimizin belki kabul görmesini bekliyorsak güzel etkiler alabileceğimizi söyleyebiliriz.
diyebiliriz. Özellikle uzun vadeli, geleceğe yönelik bazı girişimler yapmışsak bir şeyler artık hayatımızda daha da şekillenmeye başlayacak gibi. İlişkiler açısından yani kardeşlerimizle, kuzenlerimizle, çevremizde, yakınımızda bulunan insanlarla ilişkilerimizde de eğer sorunlarımız varsa ve çözüm için girişimde bulunmuşsak bunlar yine artık çözüme ulaşacak bir barışa daha sıcak bakabileceksiniz diyebiliriz bu ilişkiler çerçevesinde de. Ama kim bilir eğer gündeminizde sorunlar varsa o sorunlar da bu dolunayla birlikte daha da görünür olabilir sizin açınızdan. Tabii ki dolunaylar stresli açılar olduğundan dolayı biraz da o stresli yönünden de bakmak fayda sağlayacaktır. Bizim 3-9 ev aksımız aktif olacağından dolayı da yakın çevremizde ilişkilerimiz ve belki de çok samimi olmadığımız yabancılarla olan ilişkilerimiz ve eğer evliysek eşimizin akrabalarıyla ilişkilerimiz aslında biraz bir gerilimin de yükselebileceğini söyleyebiliriz bu dolunayla birlikte ama bu dolunay çok stresli açıları beraberinde getirmiyor. Kaldı ki Akrux sabit yıldız aktif olduğundan dolayı da az önce belirttiğim o 3. ev konularında bizler geçmiş dönemlerde girişimler yapmışsak artık gerçekten de somut sonuçlar almaya başladığımızı, fiziki olarak bir şeylere dokunabildiğimizi, bir şeylerin hayatımızda şekil aldığını gözlemleyebiliriz. Eğer sabretmişsek, biraz fedakarlık da göstermişsek bazı konularda artık hedefe ulaşmak, sonuç almak bizim için bu süreçte daha da mümkün gibi durabilir. Diğer taraftan bu haritanın destekleyici açılarına baktığımızda Venüs ve Satürn arasında bir 60'lık açı gerçekleşiyor ki bu da kariyer alanınızdaki sorunları çözmeniz için size güzel bir destek sunacak. Venüs kariyer alanınıza geçtiğinden dolayı da üstlerinizde, patronlarınızla ilişkilerinizde güzel bir dönem geçirme ihtimaliniz söz konusuyken yine meslekte yükselme, terfi, tayin, belki mesleki eğitimler de gündeminize gelebilir ama diğer taraftan da maddi kazançlar konusunda da destek görebileceğiniz, belki özellikle pasif gelir elde etmeye yönelik bazı girişimlerde bulunuyorsanız da buradan da bütçenize destek alabileceğiniz gelişmeler de gündemde olabilir. Öte yandan tabii ki baktığımızda da Merkür ve Kiron kavuşumda olacaklar. Ben bunu olumlu yönde değerlendirmeye çalışıyorum ama o diğer yönünü de mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü Merkür ve Kiron kavuşacaklar ve sizi yönetici gezegeniniz biliyorsunuz. O yüzden ortak değerler, ortak mal varlıkları, alacak verecek nafaka, kredi, miraslar gibi konularda pasif gelir elde ettiğiniz alanlarda geçmişteki girişimleriniz sizi kırmışsa, üzmüşse, geriye çekilmenize sebebiyet vermişse bunu iyileştirmek için bir fırsat karşımıza gelebilir. Öte yandan bu kariyer temelli de olabilir. Aynı zamanda dikkat etmemiz gereken detayda bu etkiyi 8. evde alıyoruz ama burada almasak dahi bugün gerçekleşecek olan bir kavuşum aslında yeni kırgınlıkları, üzücü durumları da beraberinde getirme potansiyeline sahip. İşte buna karşı biraz dikkatli olmamız gerekebilir. İyileştirme şansımız da var ama o kırgınlıkları yenileme, güncelleme şansımız da var. Bu yüzden de bu kavuşum etkisine biraz dikkatli ve temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Diğer etkilere baktığımız zaman Uranüs kariyer alanınıza geçiyor. Sevgili yükselen Başak burçları, kariyer alanınızla ilgili ne diyebiliriz? Sürprizlere açık olduğunuz bir dönem başlayacak tabii ki. Bazı konularda uyanacaksınız, bazı konularda belki de uçuşa geçeceksiniz de diyebiliriz. Özellikle Uranüs'ün sizin 6. evinizin modern yöneticisi olması da tamamen çalışma hayatınız odaklı yeni sıra dışı bir gündeme, bir döneme giriş yaptığınızı açıkçası işaret ediyor. Burada peki biz neye dikkat etmeliyiz? Bazı şeylerde bir uyanış yaşayacağız. Sıra dışı bazı mesleklere belki çalışmalara yönelebiliriz. Hiç olmadık şekilde çalışma hayatımıza yön vermek isteyebiliriz. Bunlar güzel olasılıklar gibi dursa da neye dikkat etmeliyiz biliyor musunuz? Eğer Yay burcunuzda, sizin burcunuzda ve Balık burcunda
gezegen yerleşimleriniz varsa burada dikkatli olmamız gerekecek. Çünkü bir stres alma ihtimalimiz söz konusu olacak dönem dönem. Özellikle bu burçlarda gezegen yerleşimlerimiz söz konusuysa Uranüs'ün transiti sırasında dönem dönem strese maruz kalabiliriz ki Uranüs'ün stresleri de biliyorsunuz ki sarsıcı olabilir ama bizi bir kendimize de getirir, zorlar. Belki olumlu sonuçlar da karşımıza getirebilir ama hazırlıklı olmak adına, sizi korkutmak adına değil, hazırlıklı olmak adına bunu sizlerle paylaşmak istedim. Uranüs'ün tabii ki 10. evden geçişi eğer özellikle ikinci evinizde gezegen yerleşimi varsa maddi konularda sıra dışı kazançlarla ilgili gündemleri de gerçekten tetikleyecek gibi görünüyor. O açıdan şanslı olabilirsiniz. Terazi burcunda gezegen yerleşiminiz varsa gayet muhteşem sonuçlar alabilirsiniz. Yine 6. evinizde Kova burcunda da gezegen yerleşimleriniz varsa güzel bir dönem sizi bekliyor olabilir. Sıra dışı, sürprizli ama olumlu yönde gelişmeler sizi bekleyebilir. Kaldı ki Uranüs'ün Plüton'la yapacağı bu destekleyici açı önümüzdeki süreçte de çalışma hayatınızla ilgili sıra dışı değişim dönüşüm enerjisini olumlu yönde tetikleyecek. Buna da hazırlıklı olmakta fayda var. Temel olarak güzel, destekleyici, somut sonuçlara açık olduğumuz bir dolunay karşımızda. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen teraziler ve terazi burçları 1 Mayıs'ta Akrep Burcu'nun 11. derecesinde Türkiye Ankara saatiyle akşam 8.22'de Akruk sabit yıldızıyla kavuşumda bir dolunay deneyimleyeceğiz. Detaylara geçeceğim bakalım bu sizin için ne ifade edecek ama öncesinde kanalıma abone değilseniz ama beni takip ediyorsanız abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yanıtsız bırakmıyorum biliyorsunuz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Videoyu gerçekten beğeniyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz ve hype seçeneğini kullanarak da daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Bakalım Akrep Burcu sizin için ne ifade edecek? Tabii ki para hanenize işaret ediyor gökyüzü bu dolunayla birlikte sevgili yükselen terazi burçları. Özellikle bu dolunay haritası çok stresli etkileri barındırmıyor. Bundan dolayı da bizim için ekstra pozitif destekler getirme potansiyeli var ve Akruk sabit yıldızıyla kavuşumda olması sebebiyle de o dolunayın tamamlayıcı, bir şeyleri ortaya çıkarıcı enerjisini desteklediğini de söyleyebilirim ve buradan yola çıkarak da kazançlarınızla ilgili, harcamalarınızla ilgili, maddi güvencelerinizle ilgili, taşınmaz mallarınızla ilgili konularda artık bir şeyler daha elle tutulur bir hal alabilir bu süreçte. Yani bir girişim yapmışsanız para kazanmak için belki işte mal varlıklarınızla ilgili süreçleriniz için neticelendiğini artık elinize bir şeylerin fiziki olarak gelmeye başladığını gözlemleyebileceksiniz. Çünkü Akruk sabit yıldızı da bu konuda size destek veriyor. Artık girişimlerinizden net elle tutulabilir sonuçlar alabileceğiniz bir dolunaya işaret ediyor gökyüzü. Burada özellikle biraz da bazı şeylerden fedakarlık göstermişsek, sabretmişsek sabrın sonu selamet diyen bir gökyüzüyle karşı karşıyayız. Özellikle akrep dolunayları zaten bir şeylerin ortaya çıkması, gizli saklı kalan ya da belki geri planda kalan bazı şeylerin de ortaya çıkması anlamına da geliyor. Demek ki kazançlarımızla ilgili konularda gündemler kendini çok daha görünür kılacak ama olumlu yönde. Evet, burada güneşle bir karşıt açıyı tetikliyor. Tabii ki 2-8 ev aksında biraz gergin bir enerjide açığa çıkacak ama burada demek ki bizler neye dikkat edeceğiz? Ortak gelirlerimiz, kişisel kazançlarımız arasındaki denge, alacak verecek krediler, ödemelerle ilgili konular ve kişisel kazançlarımız, harcamalarımızla ilgili alandaki denge. Diğer taraftan ortak mal varlıklarımız, kişisel mal varlıklarımızla ilgili konular temelinde işte belki bir mirastır, aileden kalan bir mülk gibi konular gündemde olabilir. Burada dengeleri biraz iyi korumak gerekecektir. Dediğim gibi pozitif bir etki getiriyor bu dolunay bizlere.
sizin avantajlı olacağınız bir etkiyi hissedebilirsiniz. O yüzden de 8. ev biraz stres alıyor gibi düşünebilirsiniz ama temelde size hizmet edecek, sizin kazançlarınızı, güvencelerinizi güçlendirecek bir dolunaydan bahsetmek oldukça mümkün. Peki başka olumlu etkiler alacak mıyız bu dolunay haritasından derseniz de Venüs ve Satürn arasında da bir 60'lık açı söz konusu. Venüs 9. evinizde, Satürn ise 7. evinizde. İlişkiye olan inancınızın pekişeceği bir etki gökyüzünde aslında hakim baktığımız zaman. Satürn ilişkinizi yapılandırmak için belki de bu alandaki sorumluluklarınıza çok daha ciddi odaklanmanız, girişimci olmanız için sizi desteklerken, Venüs de bu ilişkiye olan inancınızı güçlendirecek, resmin bütününü görerek aslında sizi daha da motive edecek gelişmeleri gündeminize getirebilir. Yine belki yabancılarla, yabancı birisiyle bir ilişki, uzun süreli bir ilişkinin de size bu süreçte daha iyi gelebileceğini bizlere düşündürebilir. Ama bu daha fazla uzun süreli bir birliktelik ve bence ilişkinizdeki dediğim gibi bakış açısı, yargılar ve değer yargıları temelinde güzel bir yapılanma getirecek ilişkinize de diyebiliriz. Yine krizleri, problemleri çözme açısından da güzel bir destek sağlayabilir 8. evi temsil ettiğinden dolayı. Ve tabii ki Venüs sizi temsil ettiğinden dolayı da sizin bakış açınız, sizin değer yargılarınız, sizin o ilişkiye inancınız bu ilişkiyi çok daha güçlendirecek gibi duruyor. Özel hayatınıza yapılanma da getirecek bir dolunay haritasıyla karşı karşıyayız. Peki neye dikkat etmeliyiz derseniz, Merkür ve Kiron dolunayın sonrasında kavuşumda olacaklar. Bu derece Mars tarafından da tetiklenecek daha sonrasında ama biz şu ana odaklanacak olursak Merkür ve Kiron'un bu kavuşumu bize özellikle ilişkimizde bizi kıran, üzen, geçmişten gelen ama hala üzerimizde etkisini hissettiğimiz kırgınlıklarımız varsa bunları iyileştirmek için bir şans verecek ve bu yine az önce belirttiğim noktaya işaret ediyor. Yani İlişkiye olan inancınız, değer yargılarınız, bakışınız, belki resmin bütününü görememeniz bazı kırgınlıkları beraberinde getirmiş olabilir. Bunları iyileştirmek için güzel bir fırsat. Ancak şuna da dikkat etmekte fayda var. Çünkü bu bir kavuşum enerjisi ve bugünlerde aktif olacak. Yani günümüzde de yeni bir kırgınlığı ortaya çıkarma potansiyelimiz söz konusu. Burada biraz dikkatli olmamız gerekecek. Yani bu kırgınlıkların, iyileşmeyen yaraların üzerine tuz ekmektense onları iyileştirmek için bu enerjiyi kullanmak bizim için çok daha faydalı olacaktır. Uranüs yine 9. evinize geçiş yapıyor sevgili yükselen terazi burçları. Bu sizi aslında olumlu yönde etkileyecek diyebiliriz. Özellikle Güneş'i Terazi burcunda olanlar, yine Terazi burcunda gezegen yerleşimi olanlar, öte yandan yine Kova burcunda gezegen yerleşimi olanlar için güzel etkiler sağlayacak bir Uranüs transitinden bahsedebiliriz. 9. evinize geçeceğinden dolayı kendinizi nasıl geliştireceğinizi, yaşam felsefenizi hangi yönde değiştirip size daha faydalı bir hale getirebileceğinizi, inandığınız şeylerin belki artık boş ve güncellenmesi gerekliliğini gözlemleyebileceğiniz bir süreçte söz konusu olabilir. Evet, Uranüs sarsar, yıkar ama bu sizin içinizdeki daha iyi ortaya çıkarmak için bir çabadır. Bunu bilerek hareket etmemiz gerekecek. O yüzden de 9. evinize Uranüs'ün girmesiyle işte yurt dışı bağlantılı konular, meslekte yükselme, kendinize olan yatırımlarınızla ilgili konularda olumsuz gelişmelerle karşılaşacaksınızdan çok hangi konularda bir uyanış yaşayabileceğinizi, hangi konularda çok sağlıklı bir arınma yaşayabileceğinize odaklanmanız bence daha olumlu sonuçlar gündeme getirebilir. Şimdi burada peki neye dikkat etmemiz gerekir Uranüs'ün bu transitiyle ilgili derseniz de baktığımızda Yay burcunda bir gezegen yerleşiminiz söz konusuysa, diğer taraftan Başak burcunda bir gezegen yerleşimi ve Balık burcunda bir gezegen yerleşiminiz söz konusuysa, bu da daha fazla meslek, kariyer, biraz arkamızdan çevrilen işler, kontrolümüz dışında olan alanlara işaret ediyor. İletişimle ilgili konulara işaret ediyor.
Bu dönemlere özellikle bu alanlarda gezegen yerleşimlerimiz varsa Uranüs'ün bu noktaları hangi dönemlerde tetiklediğine dikkat etmemiz, bilinçli olmamız bizim için fayda getirir. O olumsuz etkileri, biraz şiddetli sarsıcı etkileri daha hafif atlatmamızı da sağlayabilir. Tamamen önüne geçemeyiz ama hazırlıklı olabiliriz. Gökyüzü dediğim gibi bizi destekliyor bu hafta. Maddi konularda, güvencelerle ilgili konularda artık somut sonuçlar zamanı. Bundan dolayı da bu dolunay enerjisini en sağlıklı şekilde kullanmanız ümidiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen akrepler ve akrep burçları, sizin burcunuzun 11. derecesinde 1 Mayıs'ta Türkiye Ankara saatiyle akşam saatlerinde 8:22'de Akruk sabit yıldızıyla kavuşumda bir dolunay deneyimliyoruz. Bu sizin odağınızda gerçekleşecek bir dolunay ama neler vaat ediyor harita? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi her zaman açığım, bırakabilirsiniz yorumlar kısmına ve yanıtlıyorum biliyorsunuz sizleri. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilir ve videoyu gerçekten beğeniyorsanız da beğen tuşuna basabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Birinci evinizde bir dolunay deneyimliyorsunuz. Demek ki kendinizle ilgili artık bazı şeyleri daha somut bir hale getirdiğiniz bir dolunay sürecine merhaba diyoruz. Sevgili yükselen akrep burçları, bu güzel bir etki doğuracak bence sizler açısından. Çünkü neden diyecekseniz, Akruk sabit yıldızıyla kavuşumda. Bu sabit yıldız bir şeyleri artık daha somut, elimizde tutabildiğimiz bir forma getiren bir enerjiye sahip. Eğer bazı şeylerden fedakarlık etmişsek, hayatımızda sabretmişsek, bu konularda bizler dediğim gibi çok daha güzel, pozitif etkiler alacağımız bir sürece ilerliyoruz. Çevreye karşı imajımız, görünüşümüz, belki görünüşümüzle ilgili yaptığımız değişiklikler, sağlığımızla ilgili özellikle artık kurtulmak istediğimiz, iyileşmek istediğimiz konular varsa bu alanda da iyileşmeler gündemimize daha somut ve pozitif bir şekilde gelecek gibi görünüyor bu dolunayla birlikte. Tabii ki ay sizin 9. evinizi temsil ediyor ve bu da yine mesleki konularda uzmanlaşma, kendimizi geliştirme, yükseliş temalarına daha pozitif bir vurgu yapacaktır. Burada demek ki bizler kendimize yatırım yaptığımız konularda, imajımıza yatırım yaptığımız konularda sonuç aldığımız, gelişmelerle karşılaştığımız, pozitif etkiler aldığımız bir süreç geçireceğiz dolunayla birlikte. Şimdi diyeceksiniz, bu bir dolunay, stresi yok mu? Tabii ki var. Çünkü ay güneşe biraz stres yapıyor. Bu da özel hayatınız, ilişkilerinizle ilgili konuda biraz gergin bir enerjiyi açığa çıkarabilir. Biz aksında da bir denge kurmamız için aslında bize dolunay yönlendirici bir ışık da sağlayabilir. Yani ışığını güneşten aldığını da düşünürsek, belki de özel hayatımızdan yola çıkarak da kendimizle ilgili neyi geliştirmemiz, kendimize nasıl yatırım yapmamız gerekliliğini ya da ilişkimizle ilgili kendi özelimizde de nasıl daha somut sonuçlar alabileceğimizi daha net görebileceğimiz bir dolunayda söz konusu olabilir. Peki başka pozitif etkiler var mı bu haritada diyecekseniz de tabii ki var. Çünkü Venüs sizin 8. evinize geçmiş durumda İkizler Burcu'nda ve Satürn'den de destek alıyor. Çalışma hayatınızla ilgili sorunları, ilişki hayatınız, evliliğiniz, ortaklı işleriniz ve rekabetli olduğunuz konulardaki problemleri çözmek adına oldukça destekleyici bir etki. Satürn yine sizin özel hayatınızı, iletişim alanınızı, belki iletişim, ulaşım, ticaret alanındaki girişimlerinizi de ele alırsak, bu alanda pozitif etkiler sağlayacak, yapıcı etkiler sağlayacak bir etkileşimden bahsedebiliriz. Venüs yine sizin 12. evinizi temsil ettiğinden dolayı da görünmeyen olaylara karşı, kontrolünüz dışında gelişen olay ve problemlere karşı da daha yapıcı çözümler üretmeniz için sizi destekleyecek diyebiliriz. Yani problemler, krizler, belli olmayan olaylar, gelişmeler sizi bu süreçte çok da olumsuz etkileyemeyecek diyebiliriz açıkçası. Peki neye dikkat etmemiz gerekiyor derseniz de, Merkür ve Kiron kavuşumu
Bu dönemde özellikle dolunayın sonrasında dikkat etmemiz gereken bir detay. Neden diyecekseniz öncelikle bu bir kavuşum. Geçmişten gelen kırgınlıklarınız, sizi üzen, yaralayan, üzerinizde derin yaralar bırakan olayları iyileştirme zamanı olarak değerlendirilebilir. Merkür ve Kiron'un bu kavuşumu, özellikle Merkür'ün sizin haritanızda 8. evi temsil etmesi, 11. evi temsil etmesi, sizler güzel bir gelecek planlarken karşınıza çıkan krizler, problemlerin sizi yaralamış olması ve bu alana yönelik iyileştirici çabalar ortaya koymanız bu dönemde fayda getirebilir ama dikkat etmemiz gereken detay şu, bu şu anda gerçekleşiyor. Yani gökyüzünün bu uyarısına karşı da dikkatli olmalıyız. Çünkü bu konuda iyileştirici bir etki de ortaya çıkabilir ancak bunu tekrar edeceğimiz bir gündemde kendini gösterebilir. Buna karşı biraz hazırlıklı olmamız faydalı olacaktır sevgili yükselen akrep burçları. Çünkü Merkür krize işaret ettiğinden dolayı ve Kiron'la kavuşumda olduğundan dolayı sizin haritanızda bence biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Çalışma hayatınıza, gündelik sorumluluklarınıza, sağlığınızla ilgili özellikle kronik ve tekrar eden gündemleriniz söz konusuysa bunun yenilenmesi de söz konusu olabilir. Buradan küçük bir uyarı yapma ihtiyacı duydum. Şimdi Uranüs'e baktığımız zaman 8. evinize geçiş yapıyor. Bu önemli bir etki. Kendinizi nasıl değiştirebileceğiniz, dönüştürebileceğiniz noktasında bir uyanışı getirebilir öncelikle sizlere. Krizleri çok daha pratik, çok daha hızlı bir şekilde bazı şeyleri fark ederek çözebileceğiniz ihtimalini güçlendiriyor. Özellikle Terazi burcunda gezegenleriniz varsa problemleri, krizleri, beklenmedik olayları aşmanız bu süreçte sizin için çok daha kolay da olabilir. Diğer taraftan ev, yuva, aile, barınma gibi konularda belki emlağa yatırım konularında güzel bir dönem, güzel etkiler getirebilir sizlere. Çünkü üçgen açılarla bu alanı göreceğinden dolayı sürpriz, beklenmedik ama pozitif etkiler getirebilir hayatınıza ve dediğim gibi hangi alanda değişmeniz gerekiyor, dönüşmeniz gerekiyorsa ki bu aslında biraz özel hayatınıza da işaret ediyor. Burada bir uyanış içerisinde olacağınız bir dönemde sizi bekliyor olabilir. Peki neye dikkat etmeniz gerekiyor? Tabii ki Başak Burcu'nda bir gezegen yerleşiminiz varsa, Yay Burcu'nda bir gezegen yerleşiminiz varsa ve diğer taraftan da Balık Burcu'nda bir gezegen yerleşiminiz varsa Uranüs'ün ikizler transiti döneminde neye dikkat ediyorsunuz? Gelecek hedef hayallerinize, geleceğe yönelik yatırımlarınıza, maddi kazançlarınıza ve yeni girişimler yaptığınız alanlarda çok dikkat etmeniz gerekiyor. O gezegen derecelerini Uranüs ne zaman etkileyecek bilmeniz size fayda sağlayacaktır. O yüzden haritalarınıza biraz odaklanmanızı tavsiye ederim bu konu temelinde. Temel olarak pozitif destekleri barındıran somut sonuçlara ulaşacağımız bir dolunay bizi bekliyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen yaylar ve yay burçları, Akrep Burcu'nun 11. derecesinde 1 Mayıs'ta Türkiye Ankara saatiyle 8:22'de Akruk sabit yıldızı ile kavuşumda bir dolunay deneyimliyoruz. Bakalım bu sizin için ne ifade edecek? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ama beni takip ediyorsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yorum, soru ve önerilerinizi her zaman yanıtlıyorum. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz ve harf seçeneğini kullanarak da daha geniş kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Herkese şimdiden teşekkürlerimle. Akrep Burcu demek sizin arka kapınız demek aslında sevgili yükselen yay burçları, yani 12. eviniz. Sizler biraz İç dünyanıza odaklanabilirsiniz bu süreçte. Değişim, dönüşüm temaları, hayatınızda bir temizlik yapma teması biraz kendini daha güçlü hissettirebilir ama bu dönemde yapacağınız bu bahar temizliği diyelim, daha somut sonuçlar, daha somut elle tutulur neticeleri gündeme getirebilir. Siz bu dolunayla birlikte açıkçası bence aydınlanacaksınız diyebiliriz bazı konularda. Zaten Akrep Burcu demek gizli kalanların ortaya çıkması demek. 12. evimizde de bu etkiyi aldığımızdan dolayı da bizler aslında biraz da
kendi içsel dünyamızda biraz derinlere indiğimizde yeni keşifler yapabiliriz kendimizle ilgili. Belki görmekten kaçındığımız, üzerini sıkı sıkı örttüğümüz bazı konuları artık gündeme getirme zamanı olduğunu anlayarak o alanda bir şeyler yapmak ve belki de sonuçlar almaya odaklandığımız takdirde olumlu etkiler, belki kişisel alanımızda olumlu etkiler aldığımız bir dolunayla karşılaşabiliriz. Şimdi Ay'a baktığımız zaman yine sizin 8. evinizi temsil ettiğinden dolayı o yeniden doğuş, belki arınma, değişim, dönüşüm temaları sizin açınızdan kendini daha güçlü hissettirecek bu dolunayda, ama bu dediğim gibi biraz bir inzivaya çekilme ve bu inziva sürecinden de aydınlanarak yeni bir birey olarak veya yenilemek istediğiniz bazı yönlerinizi güncelleyerek çıktığınız ve somut sonuçlar aldığınız bir dolunay süreci olabilir. Tabii ki karşıya da bakmak lazım. Yani 12-6 ev aksı tetikleneceğinden dolayı da sağlığımızla ilgili konulara, belki ruhsal sağlığımızla ilgili konulara biraz dikkat etmemiz bizim için daha çok fayda sağlayabilir bu süreçte. Sorumluluklarımız ve gündelik koşuşturmamıza küçük bir ara verip ya da bu alanda daha sağlıklı bir denge kurmak adına adım atabileceğimiz bir dolunayda söz konusu olabilir. Sürekli çalışma, sürekli sorumluluklarımızı yerine getirme mücadelesi bizi biraz daha yormuş olabilir. İşte tam da bu yorgunluk sebebiyle göz ardı ettiğimiz detaylara hayatımızla ilgili, kendimizle ilgili odaklanmamız bir şeyleri değiştirmek açısından bize daha da geniş çerçevede bir ışık tutabilir ve yolumuzu bulmamızı sağlayabilir. Peki başka ne var bu dolunayda bizi olumlu etkileyebilecek derseniz, Venüs ve Satürn arasında güzel bir 60'lık açı var. Venüs sizin 7. evinizde ve Satürn de 5. evinizde. Sevgili yükselen yay burçları, bu bir evlilik teklifine işaret edebilir sizin için açıkçası. Uzun vadeli, uzun soluklu bir ilişki sizi bekliyor olabilir bu süreçte. Satürn, biliyorsunuz ben size hep söylüyorum, yani bir ilişki yapılandırma, yeni bir ilişkiye girme, bu alanda belki bir hedef belirlemek için doğru bir zaman. Satürn Neptün 5. evinizden geçtiğinden dolayı 7. evinizdeki Venüs de Satürn'e burada bir destek atıyorsa, bizler biraz çaba gösterdiğimiz takdirde uzun ve sağlıklı bir ilişkiyi şekillendirebiliriz. Bu alanda da daha somut sonuçlar alabiliriz yeni ayla birlikte. Dikkat etmemiz gereken ne var derseniz de, dikkat edeceğiniz detay da yine 5. evinize işaret ediyor. Orada da Merkür ve Kiron kavuşumu söz konusu olacak. Merkür ve Kiron'da daha önce yaptığınız girişimler, belki kısa süreli ilişkiler olabilir, bu çocuklarınızla ilgili olabilir, kendinizi ortaya koymak ya da yeni bir başlangıç yapmak istediğiniz her konu olabilir. Bu alanda üzüldüğünüz, kırıldığınız, belki hevesinizi kaybettiğiniz, motivasyonunuzu kaybettiğiniz konulara veya sizi üzen ama tekrar da eden konulara biraz odaklanmanız gerekebilir. İyileştirici bir etki, yeniden bir çaba gösterdiğiniz takdirde aslında bu alanı iyileştirme potansiyeliniz söz konusu olduğunu gözlemleyebiliriz, ama bu bir kavuşum enerjisi. Doğru kullandığımız takdirde pozitif etki alabiliriz. Dikkat etmemiz gereken detaysa o hatayı yeniden tekrar etme potansiyelimiz olduğu. O yüzden ne yapacaksak, özellikle yeni girişim alanında, flört hayatımızla ilgili, çocuklarımızla ilgili, hayatımızın herhangi bir alanında yeni bir girişim yapacaksak dikkatli olmalıyız ki o geçmişteki hatayı tekrar etmeyelim. Öte yandan Uranüs de bizim ilişki alanımıza geçiş yapıyor. Sevgili yükselen yaylar, sizin burada dikkat etmeniz gereken şu: Uranüs bizim 7. evimize geldi. Evliliğimiz sarsılacak, ilişkimiz sarsılacak diye panik haline girmektense, Uranüs buraya geldi, İlişkimizde sorunlar varsa biz bu ilişkiyi nasıl kurtarabiliriz? İlişkimizi o hata kodlarından nasıl arındırabiliriz, güncelleyebiliriz? Bence buna odaklanın. Uranüs bu noktada da size destek verecektir. Sadece olumsuz yönlerine bakmakla
bir gezegeni değerlendiremeyiz. Uranüs özellikle terazi burcunuzda bir gezegen yerleşimi varsa ki geleceğinize işaret eder. Yine 3. evinizde bir gezegen yerleşiminiz varsa burada da çok daha sağlıklı iletişim kurabileceğinizi, belki de o bağlarınızı güçlendirebileceğinizi bize olumlu yönde bir sinyal olarak değerlendirebiliriz. Ama tabii ki Uranüs sürprizlerle bağlantılıdır. Biraz özgürleşmekle bağlantılıdır. Kendinizi daha özgür hissedebileceğiniz, aslında özgürce ifade edebileceğiniz bir ilişki içerisinde de olabilirsiniz. Bu dönemde ilişkide o alanı yaratabilirsiniz kendinize. O yüzden olumsuz sakın ola bakmayın Uranüs'ün 7. evinize girişine. Hangi noktalarda biraz gerilmeniz gerekebilir? Şu noktada, eğer Başak Burcunuzda bir gezegen yerleşimi varsa Uranüs bu noktayı ne zaman tetikliyor? Biraz bunu gözlemeniz gerekebilir. Çünkü bu işte ciddi bir problem yaratabilir. Peki sizin burcunuzda, Yay burcunda bir gezegen yerleşiminiz var mı? Buna biraz yine bakmanız gerekebilir. Burada da bir karşıt enerji en zorlayıcısı olacaktır. Özellikle kendinizle ilgili sarsıcı gelişmeler söz konusu olabilir ve yine 4. evinize işaret eden bir balık burcu var ki burada da Uranüs'ü kare açıyla görebileceğinizden dolayı evlilik, ilişki konularında yine sarsıcı etkiler bu dönemlerde aktif olabilir. Haritanızı bilmeniz çok önemli, işte bu noktada Uranüs'ün o etkilerini en azından hafifletebilir misiniz? Yaklaşan o fırtınaya nasıl hazırlıklı olabilirsiniz? Bunları bence önceden bilmeniz sizin için fayda sağlar. Demek ki bu dolunayla birlikte bizler bir uyanış içerisinde olacağız. Kendimiz temelinde, iç dünyamız temelinde, sorumluluklarımız ve belki de çalışma hayatımız temelinde nasıl bir denge kurmamız gerektiğini daha net göreceğiz ve sonuçlarda alabileceğiz yaptığımız girişimler temelinde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen Oğlaklar ve Oğlak burçları, 1 Mayıs'ta Akrep Burcu'nun 11. derecesinde Türkiye Ankara saatiyle akşam üzeri 8.22'de bir dolunay deneyimliyoruz ve Akrux sabit yıldızıyla kavuşumda gerçekleşecek. Bakalım bu dolunay sizin için ne ifade edecek? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz, abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yorumlar kısmına bıraktığınız takdirde yanıtlıyorum biliyorsunuz. Yine Hype seçeneğinizi aktifse kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Ve videoyu beğeniyorsanız beğen tuşunu basmayı ihmal etmezseniz de sevinirim. Herkese öncelikle teşekkürlerimle. Dolunay sizin 11. evinize işaret ediyor. 11. evimiz demek bizim gelecek hedeflerimiz, hayallerimiz, sosyal çevre ilişkilerimiz, yakın arkadaşlarımızla bağlantılarımız, kariyer kazançlarımıza işaret ediyor. Ve ne güzeldir ki Akruk sabit yıldızı tarafından da desteklenen bir dolunay. Dolunay biliyorsunuz artık bir şeylerden sonuç almamıza işaret eder. Artık bir şeylerin hayatımızda şekillendiğini, özellikle yeni başlangıçlar yapmışsak bu sürecin öncesinde artık hayatımızda netice aldığımız bir döneme işaret eder. İşte sizler de Akruk sabit yıldızının da o destekleyici etkisiyle geleceğinize yönelik bir yatırım, uzun vadeli bir girişim yapmışsanız burada bir şeylerin şekillendiğini, artık daha elle tutulur bir hale geldiğini, yapılandığını gözlemleyebilirsiniz. Arkadaşlık ilişkileriniz, sosyal çevre ilişkilerinizle ilgili yeni bir süreç başlattıysanız, yeni bir sosyal çevre geliştirmek durumunda kalmışsanız da ilişkilerinizin geliştiğini, arkadaşlık ilişkilerinizin güçlendiğini ve artık kendinizi bu alanda da daha iyi hissettiğinizi gözlemleyebilirsiniz sevgili yükselen Oğlak burçları. Ve tabii ki kariyer kazançlarınızla ilgili yaptığınız yeni girişimlerde daha eli doldurur bir hal alabilir. Olumlu bir destek alacağınızı yine bu yönde söylemek rahatlıkla mümkün. Peki bizim dikkat etmemiz gereken ne olacak bu dolunayda derseniz de öncelikle bir
11-5 ev aksına bakmamız gerekiyor. Yani güneş biraz stres altında kaldığından dolayı özellikle yapacağınız girişimlerin gelecek vaat etmesi, geleceğe yönelik daha garantiler sunması bizim için önemli. Zaten Boğa burcundaki bir güneş de güvencelere daha fazla işaret eder. Belki gelecek yaşamınızdaki konforunuzu, yapacağınız yeni girişimlerin kariyer kazançlarınıza olumlu etki etme gibi tedirginlikleri olabilir arka planda zihninizde. Burada dengeli ilerlememiz belki gerekebilir. Biraz anı ve kısa süreli dönemi de hesaba katmamız, sadece geleceğe yönelik değil, biraz da anı yaşamamız gerekliliğine işaret edebilir bu dolunay. Evet, geleceğimize yatırım yapmak, geleceğimizi garanti altına almak güzel ama anı da kaçırmamak lazım. Yani biraz da o anın keyfini çıkarmak, bugünkü hayatımızdaki o konforun tadını da çıkarmak bizim için önemli. Özellikle zaten bazı fedakarlıklar yapmışsanız, bazı durumlarda sabretmişseniz işte o kariyer kazançları, sosyal çevreye ilişkilerini geliştirmek açısından olumlu sonuç alacaksınız ama şu anki hayatınızdan da keyif almaya çalışmayı unutmayın diyor aslında bize gökyüzü. Peki farklı bir alanda olumlu bir etki alacak mıyız derseniz de evet, çünkü Venüs ve Satürn arasında da bir destekleyici açı söz konusu. Özellikle aileniz, özel hayatınız, ev, yuva, barınma, emlak gibi konulardaki sorumluluklarınız için iyileştirici, güzel destekler alabilirsiniz. Ailevi sorumluluklar ve ilişkileriniz açısından güzel bir etki getirecektir Venüs ve Satürn'ün bu uyumlu açısı. Diğer taraftan kariyer konularında da güzel bir destek sağlayacağını düşünebiliriz sizin için. Çalışma hayatınıza daha iyileştirici bir etki getirecektir. Sevgili yükselen oğlaklar, dikkat etmeniz gereken detay ne derseniz de Merkür ve Kiron'un kavuşumu özellikle 4. evinizde gerçekleşeceğinden dolayı aile hayatınızda sizi üzmüş, kırmış ve yaralamış olaylara iyileştirici bir etki sağlayabilirsiniz bu süreçte. Belki olaylar, konular, gündemler kendiliğinden de iyileştirici bir etki sağlayabilir. Bu ailevi sorumluluklar, mal, mülk gibi konular etrafında özellikle kurgulanıyorsa bu alanda ilişkilerinizi iyileştirebileceğiniz, o sizin üzerinizde olumsuz bir iz bırakan geçmişin izlerini de silebileceğiniz bazı gündemler söz konusu olabilir. Ama bu bir kavuşum enerjisi, o yüzden de bir diğer madalyonun diğer yönünden de bahsetmemek olmaz. Çünkü o geçmişteki hata günümüzde de şu anda da tekrar edebilir. Yapacağınız bir girişim bunu tetikleyebilir. Burada dikkatli olmamız gerekebilir. Öte yandan Uranüs sizin 6. evinize giriş yapıyor sevgili yükselen Oğlak burçları. Sizler bu süreçte artık bazı sorumluluklarınızdan arınmak isteyebilirsiniz. Maddi yükümlülükleriniz, maddi sorumluluklarınız uzunca bir süre hayatınızda sizi yormuşsa artık kendinizi daha özgür hissetmek, çalışma hayatınızda, çalışma hayatınızın sorumluluklarıyla ilgili konularda daha özgürce hareket etmek isteyebilirsiniz. Biraz rahatlamak isteyebilirsiniz artık önümüzdeki süreçte. Belki işte o çalışma hayatının stresi, bürokratik işlemler varsa hayatınızda, bunlar sorun oluşturmuşsa özellikle uzun süre sizler için, tüm bunlardan artık hem bir nasıl kurtulacağınızı, kendinizi, bu yükünüzü nasıl hafifleteceğinize yönelik bir uyanış sağlayacaktır. Hem de dediğim gibi artık daha özgürce nasıl para kazanabilirsiniz, sorumluluğu daha hafif olan girişimlerde nasıl bulunabilirsiniz, bunu da daha net fark edeceğiniz bir süreç olacak sizler için. Tabii ki Uranüs enerjisi sizin için biraz uçuk kaçık bir enerji gibi görünebilir. Siz ayağı yere sağlam basan bir burç olarak Uranüs'ün o havadaki enerjisini çok sevmeyebilirsiniz ama bence bir Uranüs'e kulak verin bu dönemde. Kendinizi, maddi sorumluluklarınızı, güvencelerinizle ilgili sorumluluklarınızı
farklı bir bakış açısıyla bazı sorumluluklardan arınarak fark edebileceğinizi ve kendinizi ruhen de hafifletebileceğinizi görebileceksiniz. Özellikle terazi burcunda gezegen yerleşimleriniz varsa kariyer alanınızda zaten oldukça pozitif bir döneme ve dediğim gibi sizi rahatlatacak bir döneme giriş yapabilirsiniz. Yine ikinci evinizde de gezegen yerleşimleriniz varsa bu alanları Uranüs üçgen açıyla göreceğinden dolayı pozitif sürprizlere hazır olacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Ancak Başak, bir diğer taraftan Yay ve Balık burcunda gezegen yerleşimleriniz varsa da bu konularda Uranüs'ün o alandaki gezegenleri ne zaman tetikleyeceğine biraz dikkat kesilmeniz, o alandaki beklenmedik gelişmeleri biraz daha hafif atlatmanızı da sağlayabilir. Korkutmak değil ama hem olumlu hem de stres olabilecek yönlerini görmemiz gerekiyor ve bu bizi uyandıracak zaten. O yüzden de artık hem sağlığınızla ilgili hem ruh sağlığınızla ilgili artık aydınlanma zamanı geldiğini gözlemleyebileceksiniz çok sağlıklı bir şekilde. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen kovalar ve kova burçları 1 Mayıs'ta Akrep Burcu'nun 11. derecesinde Türkiye Ankara saatiyle akşam 8.22'de Akruk sabit yıldızı ile kavuşumda bir dolunay deneyimliyoruz. Bu dolunay sizin için ne ifade edecek? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Soru, yorum, önerilerinizi her zaman yanıtlıyorum biliyorsunuz. Bırakabilirsiniz yorumlar kısmına. Hype seçeneğini kullanarak videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz ve videoyu beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Herkese teşekkürlerimle öncelikle. Şimdi Akrep Burcu demek sizin kariyer alanınız demek, toplumsal statü alanınız demek. Buradan yola çıkarak artık hayatınızda bir şeylerin tamamlandığını, sonuca ulaştığınızı gözlemleyebilirsiniz temel olarak. Çünkü Dolunay bir tamamlayıcı enerjidir. Bir yolun sonuna geldiğinize işaret eder. Daha somut sonuçlar elde edebilirsiniz. Bir şeyler daha net görünür olabilir sizin için. Tabii ki Dolunay'la birlikte yeni gündemler de açığa çıkabilir ki Akrep Burcu Dolunayları özellikle görünmeyenlerin daha görünür olduğu, gün yüzüne çıktığı temaları da işaret eder. Demek ki kariyer temelinde bizler bu şekilde bir etki almaya açığız en temelinde. Şimdi Akruk sabit yıldızı da bizi destekliyor ve Akruk sabit yıldızı da bize diyor ki zaten artık bir şeyler çok daha elle tutulur bir forma ulaşıyor hayatınızda. Demek ki sizler kariyerinizle ilgili girişimlerde bulunmuşsanız artık sonuç alabileceğiniz, elle tutulur bir işiniz olabileceğinizi görebileceğiniz bir süreçte deneyimleyebilirsiniz açıkçası. Sevgili yükselen kova burçları bence güzel bir etki. Harita zaten çok zorlu değil. O yüzden Akrep Burcu dolunayıyla bizler kariyer hayatımıza, toplumsal statümüzle ilgili konulara daha aydınlık bir şekilde şekil verebileceğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki 14 ev aksında bir stres de söz konusu. Bu da bize şu mesajı verecek. Yani aile hayatımız, aile sorumluluklarımız ve çalışma hayatımızla ilgili bir denge kurmamız da gerekebilir bu dolunayla birlikte. Yani sadece iş değil, bir diğer taraftan da ailevi hayatımız, sorumluluklarımız, özel alanımızla da ilgili biraz dengede ilerletmemiz gerekiyor. Bu konuları işte o stres biraz bizi yorabilir ama çalışma hayatımızla ilgili gerçekten de güzel bir döneme giriş yaptığınızı söyleyebiliriz bu dolunayla birlikte. Peki dolunayın haricinde bizi destekleyen neler var derseniz de Venüs ve Satürn'ün 60'lık açısı. Venüs 5. evinizde ve 3. evinizdeki Satürn'le destekleyici bir açı içinde. O yüzden de sizler bu süreçte yeni bir ilişkiye başlarsanız iletişim temellerini çok daha sağlam kuracaksınız. Aslında zihinsel bir uyum sağlayabilirsiniz gibi görünüyor sevgili yükselen kova burçları bu süreçte. O yüzden yeni aşklara açıksanız
o zihinsel uyumu sağlamak sizin için çok daha kolay olacak diyebiliriz açıkçası. Satürn de zaten sizi temsil ediyor. Burada güzel etkiler almak sizin için çok daha mümkün gibi. Diğer taraftansa Uranüs sizin 5. evinize geçiyor. Buradaki parantezi birazdan açacağım ve kapatacağım ama onun öncesinde neye dikkat etmemiz gerekiyor derseniz de Merkür ve Kiron kavuşumda olacaklar 4. evinizin girişinde. Tabii ki hala 3. evinizde ama özellikle kardeş, kuzen, yakın akraba ilişkilerinde geçmişte sizi üzmüş, kırmış ne varsa bunları iyileştirmek adına adım atabileceğiniz bir süreç söz konusu ama bir diğer taraftan da bu bir kavuşum enerjisi. Bu enerjiyi nasıl kullanacağınız sizin elinizde ve günümüzde de bunu tekrar ettirebilecek bazı gündemler açığa çıkabilir. Bu yine ister sizin elinizde olabilir veya o ilişki dahilindeki kişiler çerçevesinde de kendini gösterebilir ama Merkür baktığımız zaman sizin 5. evinize işaret ediyor ve 8. evinize işaret ediyor. Demek ki ortak mal paylaşımları, ailevi belki ortak gündemler yine geçmişte problem yaratmışsa günümüzde de problem yaratabilir gibi duruyor. Bu konularda dikkatli olmamız gerekecektir. Öte yandan Uranüs'ümüze geri dönecek olursak, Uranüs bizim 5. evimize geçiş yapıyor. Bizler aslında kendimizi çok özgürce daha ortaya koymak isteyebiliriz. Yeteneklerimizi parlatmak isteyebiliriz ya da kendimizi nasıl daha iyi ortaya koyabiliriz, belki yeteneklerimizi nasıl daha iyi pazarlayabiliriz konusunda büyük bir uyanış içerisinde olabiliriz. Belki teknolojiye ayak uydurabiliriz. Bu bizim için önemli bir faktör olabilir. Aşk hayatımızla ilgili belki çok daha sıra dışı, çok daha özgür ilişkilere yönelebiliriz bu süreçte. Sıra dışı ilişkiler belki bizim için daha çekici olabilir veya kendimizi nasıl daha özgür hissedeceksek o yönde ilişki yaşamaya da açık olabiliriz. Uranüs bir uyanışı da getiriyor. Dediğim gibi kendinizi nasıl daha iyi parlatabileceğinizi çok daha net görebilirsiniz. Bir arınma olarak da değerlendirebilirsiniz bunu. İşte aşk, flört hayatınızda belki bir yenilenme süreci gelmiş olabilir sizin için. Bugüne kadar çalışmayan ne varsa bu karakteristik özelliklerinizden kendinizi arındırıp yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Sıfırdan hayatınızı dönüştürebilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili konularda yine dediğim gibi bir uyanış, onlarla ilişkilerinizi nasıl daha iyiye yönlendirebileceğinizle ilgili bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Ama gelin görün ki burası riskli girişimler alanı da o yüzden dikkat etmemiz gereken süreçlerde olacaktır. Peki ne zaman? Özellikle de sevgili yükselen kovalar sizin Yay burcunuzda, 8. evinizde Başak burcunda ve 2. evinizde gezegen yerleşimleriniz varsa bu alandaki gezegenlerin tetiklendiği dönemleri bilmeniz sizin için fayda sağlayabilir. Çünkü bu açılar sizi biraz zorlar ve baktığımız zaman uzun vadeli yatırımlar maddi konulara işaret ettiğinden dolayı ve 5. evde biraz maddi konular ve beklenmedik harcamalarla ilgili olduğundan dolayı maddi temelde zorlanabileceğiniz süreçleri bilmeniz sizin için faydalı olacaktır. En azından kendinizi bu süreçlere biraz hazırlama şansınız olabilir. Tabii ki bir diğer taraftan da kendi burcunuzda, Kova burcunda gezegen yerleşimleri varsa bu sizi olumlu yönde tetikleyecektir. 9. evinizde gezegen yerleşimleriniz varsa yurt dışı bağlantılı konularda, meslekte yükselme gibi alanlarda, kendinize yatırım alanlarında güzel destekler sağlayacaktır. Zaten Plüton sizin burcunuzda seyrine devam ediyor ve Uranüs bir dönem bu Plüton'a üçgen açı yapacağından dolayı da kendinizde neyi değiştirmeniz, dönüştürmeniz gerekliliğini çok daha net görebileceğiniz ve aksiyon alabileceğiniz bir süreç olacak ve bu kariyer konuları temelinde de kendini gösterebilecek. O yüzden o Uranüs dönemine biraz dikkat etmemiz gerekebilir ama Dolunay'a tekrardan döneceksek burada güzel etkiler aldığımızı kariyer, iş hayatımızla ilgili, toplumsal statülerimizle ilgili güzel etkiler, somut sonuçlar aldığımız bir dönem bizi bekliyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Sevgili yükselen balıklar ve balık burçları,
1 Mayıs'ta Akrep Burcu'nun 11. derecesinde Türkiye Ankara saatiyle akşam 8.22'de Akruk sabit yıldızı ile kavuşumda bir dolunay deneyimliyoruz. Bu dolunay sizin için ne ifade edecek? Detaylarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ama beni izliyorsanız abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Soru, yorum ve önerilerinizi yanıtlıyorum her zaman biliyorsunuz. Yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hype seçeneğiniz aktifse videonun daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olabilirsiniz. Yine beğeni butonuna basarak da beğeninizi ifade ederseniz bana destek olmuş olabilirsiniz. Herkese teşekkürlerimle öncelikle. Şimdi Akrep Burcu demek sizin 11. eviniz demek sevgili yükselen balık burçları. Demek ki kendimize yaptığımız yatırımlar, gelişim olanakları, kendimizi geliştirme çabalarımızdan bizler bu süreçte artık somut sonuçlar almaya başlayacağız. Mesleğimizde yükselmeye çalışıyorsak, kendimizi daha görünür kılmak istiyorsak, uzmanlaşmak istiyorsak, belki hizmet ağımızı genişletmek istiyorsak güzel bir dolunay süreci bizi bekliyor. Bu çok net çünkü Akruk sabit yıldızı da bizi destekliyor. Akruk sabit yıldızı da hedeflerimizi gerçekleştirmek için oldukça pozitif bir destek veriyor. Somut sonuçlar almamız, elle tutulur bazı oluşumlara artık ulaşmamız noktasında güzel bir enerji sağlıyor. Hatta uzun süre bizler bazı şeylerden fedakarlık ettiysek ve bu alana odaklanmışsak, sabretmişsek artık sabrın sonu selamet diyebileceğimiz bir dolunayla karşı karşıyayız. Demek ki 9. ev konularımız bize ne ifade ediyor? Bunu bilmemiz öncelikle önemli. Yurt dışı bağlantılı konular, yabancılarla ilgili girişimler, yurt dışına seyahat, ulaşım, ticaret gibi konularda önümüzün açılacağı bir dönem olabilir. Yine kendimize yönelik yatırımlar, eğitim yatırımı, kendimizi geliştirme çabalarımız, yaşam felsefemiz, inançlarımız, sosyal medya girişimlerimiz, yurt dışı bağlantılı girişimler hepsi bizim için artık daha somut sonuçlar elde ettiğimiz alanlar olacak. İşte o yüzden de güzel bir dolunay bizi bekliyor. Stresli bir açısı yok. O yüzden de daha akışında bir dolunay enerjisi bizim için avantaj sağlayacak diyebiliriz. Peki karşı evimize de bir stres oluşturuyor bu dolunay diyecekseniz de bence burada özellikle artık eğitimle ilgili, bilgi kaynaklarınızla ilgili, bilgi dağarcığınızla, inançlarınızla ilgili bir güncelleme zamanı geldiğine ya da orada bir denge kurma ihtiyacı olduğuna işaret ediyor. Çünkü artık geçmişte öğrendiklerinizin kişisel gelişiminize ya da bu dönemdeki ihtiyaçlara cevap vermediğini fark edip onları güncelleme zamanı geldiğine işaret edebilir. İşte orada bir denge kurmanız sizin için faydalı olacaktır. Evliyseniz kendi aileniz ve eşinizin ailesiyle ilişkiler arasında daha sağlıklı bir denge kurmak için de yine uyarı niteliği taşıyabilir. Peki başka olumlu açıları var mı bu dolunay haritasının diyecekseniz tabii ki var. Venüs ve Satürn arasında da destekleyici bir açı söz konusu. Aile hayatınızdan maddi alanınızı yapılandırmak için bir destek görebileceğiniz güzel bir dönem sizi bekliyor olabilir. Anneniz, babanız veya ailenizdeki bir bireyin size destek çıktığını, kariyer kazançlarınızı artırmanız için size güzel bir yardım sunduğunu gözlemleyebilirsiniz bu süreçte. Özellikle ortak gelirler, alacak, verecek, nafaka gibi konularda da bu desteği görebilirsiniz. Belki bir kredi almak istiyorsanız yine burada aileniz size ön ayak olabilir, destek olabilir. Girişim yapmaktan korkmayın, destek bulacağınız bir süreç olacak sizler için. Satürn sizin yine baktığımız zaman 11. evinizi şekillendirdiğinden, yönettiğinden dolayı da geleceğinize yönelik bazı girişimler yapmak istiyorsanız ve bunun temelinde yine maddi kazançlar varsa bu girişime destek aileden gelecek bu süreçte. İstemekten de geri kalmayın derim açıkçası ve Venüs de zaten 8. evi temsil ettiğinden dolayı sizin için ve 3. evi kardeşlerimizden, akrabalarımızdan güzel destekler görebiliriz. Şimdi bizim dikkat etmemiz gereken ne diyecekseniz de Merkür ve Kiron'un kavuşumu söz konusu 2. evinizde. Kariyer kazançlarınızla, mal varlıklarınızla, maddi güvenceleriniz temelinde veya maddi manevi güvenceleriniz temelinde geçmişte yaşadığınız ve hayatınızda
önemli bir iz bırakmış ancak yaralayarak iz bırakmış konuların yeniden gündeme gelme potansiyeli söz konusu ama tekrar edebilirsiniz bu konuları bu süreçte. Burada biraz dikkatli olmalısınız sevgili yükselen balık burçları. Evet, bunları iyileştirme şansı da doğabilir ama dikkat etmeniz gereken detay da az önce dediğim gibi bu konular kendilerini tekrar da ettirebilirler. Dikkatli olmanızda fayda var. Bunun haricinde Uranüs'ün transiti yine oldukça önemli. 4. evinize geçiyor. Belki de artık kendi özgür yaşam alanınızı yapılandırabileceğiniz bir dönem sizi bekliyor sevgili yükselen balık burçları. Sıra dışı bir girişim yapabilirsiniz bu konuda. Belki de özel hayatınız, aile hayatınız açısından çok sıra dışı bir girişim de yapabilirsiniz bu süreçte. Burada dikkat etmemiz gereken detay şu olacak. Terazi burcunda gezegen yerleşimleriniz varsa artık aslında korkmamıza gerek olmayabilir. Çünkü oradaki bir gezegen yerleşimi bizim bu özel hayatımızı yapılandırmak, hayatımızda bir şeyleri değiştirmemiz, dönüştürmemiz için bize destek sağlayacak diyebiliriz ve yine Kova burcunda gezegenleriniz varsa. Kaldı ki Kova burcunda hali hazırda Plüto bize destek sunuyor. Yani bizler belki de aradığımız desteği yakın çevremizden değil, yabancılardan ya da yurt dışıyla bağlantılı girişimlerimizden bulabiliriz. Yurt dışına gitmek belki bizim için bu süreçte çok daha sağlıklı sonuçlar verebilir. Bunu da bir fikir olarak ya da uluslararası bir alanda girişim yapmanın size daha çok fayda sağlayacağını da düşündürebilir. Peki nerede dikkat etmeniz gerekebilir? Burada dikkat etmeniz gereken detay şu: sizin burcunuzda bir gezegen yerleşimi varsa, Yay burcunda bir gezegen yerleşimi varsa ve Başak burcunda 7. evinizde bir gezegen yerleşimi varsa, sizin de dikkat etmeniz gereken alanlar kariyer ve özel hayat. Bu alanlarda gezegen yerleşimleri hangi dönemde Uranüs tarafından tetikleniyor bilmekte fayda var. Gezegen derecelerinize biraz dikkat edin. Hangi burçlarda yerleşiyorlar? Çünkü yeni bir dönem başlatıyor Uranüs ve stresi hissettiğiniz alanlar sizi biraz sarsabilir. Uranüs tabii ki dediğim gibi az önce de olumlu etkiler getirmeye de açık, bir uyanışı da gündeme getirecektir. Bir farkındalığı da gündeme getirecektir ama birçok sürprizle, hoş veya hoş olmayan sürprizle hayatınızı da renklendirecek. Bunun da bilincinde olmamız gerekiyor ama hangi noktalarda bizi stresle sınayacak bunu bilmekte fayda var. O yüzden haritalarınızda bu burçlarda nerede gezegeniniz var dikkat etmenizi tavsiye ederim ama özel hayat alanında kendimizi özgür hissedeceğimiz, kendimize özgür bir alan yaratabileceğimiz güzel bir döneme giriş yaptığımızı bilmekte fayda var. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta geçirmeniz dileğiyle.